Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda modeli dünyaca ünlü markanın çantasının tarifini sizlerle paylaşacağım. Çantayı ben orijinalde iki parçadan örülmüş. Ben aynı şekilde iki parça örüp daha sonra kenarlarından ilmek kaydırma tekniğiyle birleştirip o şekilde birleştirdim. Çok güzel, inanılmaz güzel bir çanta oldu. Ben burada Milano rafya ip kullandım. Malzemelerim hakkında detaylı bir şekilde biraz sonra bahsedeceğim. İnanılmaz güzel bir çanta oldu. İstediğiniz farklı iplerle de örebilirsiniz. Polyester makrome ipi, pamuk makrome ip, kağıt iple de örebilirsiniz. Harika bir çanta oldu. Ben burada 300 gram Milano rafya ip kullandım. Çantanın ölçüsü ile ilgili videonun sonunda belirtiyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Çantanın içinde yakından göstermek istiyorum. Bakın şöyle çantamızın içi. Burada hem çıt çıt kullandık. Aynı zamanda çantamızı büzmek için ara aparat kullandık. Çantamız bu şekilde iki şekilde de kullanılabiliyor. Bakın şöyle burayı açmak istiyorum. Burayı açtığınız zaman çantamızı düz bir şekilde kullanılabilir. Büzmek isteyenler için de ara aparatı buradan takıp daha sonra da çıt çıtı taktığınız zaman bu şekilde de çantamızı büzüp iki şekilde de kullanabiliyoruz. İnanılmaz güzel bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çantamızın videosuna geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz Milano rafya ip kullanacağım. Orijinale en yakın rengi tercih ettim. İstediğiniz farklı renklerde örebilirsiniz. İpin renk numarasını da vermek istiyorum. No 02 yumuşak örümlü yıkanabilir rafya iplerden. Bu ipler 100 gramlık olarak satılıyor. Ben burada en son ne kadar ördüğümün bilgisini de paylaşacağım. Videonun başında ve videonun sonunda ne kadar kullandığımın da bilgisini vereceğim. Ve çantamızı örmek için tığ numaramız 3,5 milimetrelik bir tığla çantamızı öreceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantanın yapımına geçelim. Yapacağımız çanta iki parçadan oluşmakta. Ben bir parçasını tamamlamak üzereyim. Sadece kenar kısmına ve kulpun iç kısmına sık iğne gideceğim. Bakın bu şekilde birazına gittim. Daha sonra sık iğne gittikten sonra parçamı tamamlamış olacağım. Çantanın orijinalinde iki parçadan örülmüş. Ben de birebir aynı çantanın orijinalindeki gibi iki parça öreceğim. O şekilde iki parça ördükten sonra birleştirip çanta haline getireceğiz. Yani orijinalindeki gibi birebir aynısını yapacağım. Burada şöyle göstermek istiyorum. Çantanın taban kısmına 2 sıra model yapıyoruz. Daha sonra taban için 2 sıra model ve duvar kısmına çıkmaya başlıyoruz. Parçanın bir yarısı bu şekilde. Aynı diğer yarısını da aynı şekilde yapacağız. 2 sıra taban başlayıp daha sonra çantanın duvar kısmını örmeye başlıyoruz. Bakın şu şekilde tam taban oluşturduğumuz köşe görünüşü bu şekilde olacak ve toplamda diğer parçayla birleştirdiğimiz zaman 4 sıra taban kısmını model oluşturmuş olacak. Bu şekilde çantamız. Ben burada yaptığım tabanın da ölçüsünü vermek istiyorum. Tabanın eni tam şu şekilde ölçtüğüm zaman 34 santim eni var ve derinlik iki model için burada derinlik bakın tam 6 santim. Diğer yarısında ördüğümüz zaman toplamda 4 sıra için çantanın derinlik 12 santim olmuş olacak. Şimdi bu şekilde ilk önce taban yapmaya başlayacağız. Yapacağımız model burada 3 ve katları üzerinde oluşmakta. Yani üçer üçer zincir sayımızı arttırıp üçer üçer zincir sayımızı
azaltacağız. Ben burada 63 tane 3'ün katı bir zincir çektim ve en son kenarda bir tane sık iğne olması gerekiyor. Onun için artı 2 tane fazla zincir çektim. Toplamda yani 63 artı 2 toplamda 65 tane zincirle başladım. Ve alt kısımda sık iğne ile başlıyoruz ve 64 tane burada sık iğnem var. 3'ün katı bir sayı, 63 tane zincir çektim ve kenarda bir tane sık iğne olması gerekiyor. Onun için de artı 2 zincir ilave ettim ve 65 tane zincirle başladım. Sizler de buna göre üçer üçer zincir sayınızı arttırıp üçer üçer zincir sayınızı azaltıp en son 2 tane fazladan da zincir ilave edip o şekilde taban kısmı modele başlayabilirsiniz. Şimdi ben burada ilk önce ipimi alıp başlangıcımı yapacağım. İpimi burada aldım. İlk burada ipimi kilit yaptım. Ben burada ilk önce 3'ün katı bir sayı olan 63 tane ilk önce zincirle başlayacağım. Zincirleri çekerken burada gevşek çekmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü burada burası volanlı bir şekilde olur. O yüzden biraz sıkı çekerseniz iyi olur zincirinizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 63 tane zincirimi çekip geliyorum. Ve şimdi üzerine artı 2 zincir ilave edeceğim. 64 ve 65. Toplamda 65 tane zincir çektim. Şimdi burada zincir ölçüsünü de vermek istiyorum. Zincirin ölçüsü farklı iplerle yaptığınız zaman burada zincir ölçüsünü baz alabilirsiniz. Tam 37 santim zincir ölçüsü. Şimdi burada bir sıra üzerine sık iğne gideceğim. Şimdi zincirin ön yüzü burası. Şimdi arka tarafını çevirdim. Bakın arkasında duran tek ilmekler var. Şimdi bu noktalara batacağım. Hemen bir önceki zincirin arkasındaki duran, burada bizim çıkıntı ilmekler var. Buna battım. İlmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. İlk sık iğnemi bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bir yanındaki zincirin arkasındaki duran tek ilmeğe battım. Tekrar buraya sık iğne. Bir sıra zincirin arkasındaki duran ilmeklere batıp bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıramı tamamladım ve 64 tane burada sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Şimdi model yapmaya başlayacağız. Burada 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Bizim sık iğnelerin ters tarafı çantanın düz tarafı olmuş olacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi modeli kurarken sık iğnelerin ters tarafından modelimizi kurmaya başlayacağız. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi ilk önce bakın zincirin dibindeki boşluğa bu noktaya batacağım. Dibindeki boşluğa battım. İlmek çıkarttım ve bir. Tığımda 3 ilmek var. Tekrar ipimi doladım. Aynı boşluğa battım. Tekrar ilmek çıkartıp bakın ilmeği uzatıyorum. 2 oldu. Son bir defa daha yapacağım. Aynı boşluğa battım ve 3. Burada ipinizin kalınlığına göre 2 veya 3 defa batabilirsiniz. Benim ipim ince olduğu için 3 defa battım. Sizin ipiniz kalın olur. 2 defa batabilirsiniz. Buradaki fıstıkların dolgunluk seviyesini azaltıp artırabilirsiniz. Şimdi bakın bu şekilde tığımda ilmeklerim var. Bakın sondaki zincir için ilmeğimizi çıkartmayacağız. Buradaki fıstıkların arasından ilmek çıkarttım. Bakın tığımda 2 ilmek var. Bunu bekletiyorum tığımda. Bakın zincirin ilmeğini tığda beklettim. Bu fıstıkla birlikte 2 tane ilmek oldu. Tekrar ipimi doladım. 1, 2 boşluk atladım ve 3. boşluğun içine buraya battım. İlmek çıkarttım ve 1.
Tekrar ipimi doladım. Aynı boşluğa battım ve 2. Son bir kere daha batacağım ve 3. Şimdi bakın ikinci yaptığım fıstığın içinden tüm ilmeklerimi çıkarttım ve tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde topladım. Bakın bu şekilde iki modelimi oluşturmuş oldum. Arada 2 tane zincir, ipimi doladım. Şimdi son yaptığım fıstığın dibindeki boşluğa battım, ilmek çıkarttım ve 1. Tekrar ipimi doladım, aynı boşluğa battım, 2. Son bir kere daha batacağım ve 3. Bakın şimdi bizim buradaki 2 zincir çektiğimiz ilmek tığda kalacak. Diğerlerinin arasından, ilmeklerin arasından ipimi çıkarttım. Bakın tığda 2 ilmek var. Şimdi bunu ikisini bir bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi bir sonraki noktaya batacağım. 1, 2 tane boşluk atladım ve 3. boşluğun içine tekrar buraya bir fıstık yapacağım. 1, 2 ve 3. Bakın şimdi bu yaptığımız fıstığın arasından, ilmeklerin arasından çıkarttım. Tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde topladım. Bakın bu şekilde modelimizi oluşturmaya başladık. Arada 2 tane zincirimiz var. Şimdi ipimi doladım. Şimdi son yaptığım fıstığın dibine ilk fıstığı oluştururken son yaptığımız fıstığın dibinden itibaren başlıyoruz. Hemen dibindeki boşluğa battım. 1, 2 ve 3. Bakın şimdi zincirin ilmeği kalıncaya kadar buradan ipimi çıkarttım. Tığda 2 ilmek kaldı. Tekrar ipimi doladım. Şimdi bir tane daha fıstık yapacağım. 1, 2 tane boşluk atladım ve 3. sık iğnenin içine battım. Buraya tekrar bir fıstık oluşturacağım. 1, 2 ve 3. Bakın tığımızdaki ilk yaptığımız 2 tane ilmeği bekletiyorum. Bu son yaptığım fıstığın arasından ilmekleri çıkarttım. Tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Buradan devam ediyorum. Arada 2 tane zincirimiz olacak. 1 ve 2. İpimi doladım. Şimdi son yaptığım fıstığın dibindeki aynı boşluğa birinci fıstığı buraya yapacağım. 1, 2 ve 3. Bak sadece zincir çektiğimiz ilmek kalacak. Fıstığın arasından bakın ilmekleri çıkarttım. Tığda 2 tane ilmek kaldı. Bunu bekletiyorum. Şimdi ikinci fıstığı yapacağım. İkinci fıstığı yapmak için tekrar ipimi doladım. İkinci fıstığı yapacağımız zaman arada 2 boşluk bırakacağım. 1, 2 tane boşluk atladım ve 3. sık iğnenin içine ikinci fıstığı da buraya yapacağım. 1, 2 ve 3. Bakın ikinci fıstığın arasından ilmeklerimi çıkarttım ve tığda 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın tekrar modelimi oluşturdum. Arada tekrar 2 zincir. İlk önce son yaptığımız fıstığın dibine ilk birincisini yapacağız. 1, 2 ve 3. Şimdi zincir olan ilmek tığda kalacak. Fıstığın arasından ilmekleri çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi ikinci fıstığı yaparken 1, 2 ve 3. Sık iğnenin içine de buraya ikinci fıstığı oluşturacağım. Bakın ilmekleri uzatırken ilmeklerinizin aynı boyda olmasına özen gösterelim. Daha güzel durması için. Şimdi ikinci fıstığın arasından da ilmeği çıkarttım. Tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttık. Bu şekilde modelimiz hep sıralama sıra sonuna kadar bu şekilde olacak. Modelimizi devam ettirelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın sıranın sonunda en son fıstığı yaptıktan sonra 3 tane burada sık iğne boşluk kaldı. Şimdi tekrar modeli devam ettiriyorum. 1,
ve 2. Şimdi ilk önce son yaptığın fıstığın dibine ilk birinci fıstığı oluşturuyoruz. 2 ve 3. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir bekletiyorum. İpimi doladım. Şimdi 1-2 tane atladım ve son kenardaki boşluğun içine bu noktaya tığımı battım. Son fıstığı da buraya yapacağım. 1 2 ve 3. Fıstığın arasından ilmekleri çıkarttım ve tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Şimdi en son fıstığı yaptım. Arada bir tane zincir çektim. İpimi doladım ve şimdi son ikinci fıstığı yaptığımız yine son boşluğun içine battım. Tığda 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkartıyorum ve tığda kalan 2 ilmeği ikisini çıkarttım. Son arada bir zincir çekip bir tane ikili trabzanla sıramı tamamlamış oldum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada yaptığımız modelin sayısını da vermek istiyorum sizlere. Burada ilk yarımı saymıyorum. En son sayacağım bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın sıranın sonunda da bir yarım var. Bir tane de yarım sıranın başında vardı. Toplamda 21 tane burada fıstık modelini oluşturmuş oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Kenarda burada bir tane zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce zincirin dibindeki yani trabzanın tepesine buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincirlik boşluğumuz var. Bir zincirlik boşluğa tekrar buraya bir tane. Şimdi fıstığın tepesinde de bir tane boşluk var. Buraya da tekrar bir tane sık iğne yaptım. Şimdi iki zincirlik boşluğa geldim. Buraya iki zincirlik boşluğa iki tane. Tekrar bakın fıstığın tepesinde de bir tane boşluk var. Buraya da bir tane. Şimdi iki zincirlik boşluğa geldim. Buraya iki zincirlik boşluğa iki tane. Fıstığın tepesindeki boşluğa da bir tane şekilde bir sıra tekrar sık iğne gideceğiz. 1 ve 2. Şimdi bir tane de fıstığın tepesine tekrar iki zincirlik boşluğa geldim. 1 ve 2. Bir tane de fıstığın tepesine. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın son burada modelim kaldı. Bunun tepesindeki boşluğa buraya bir tane sık iğne. Şimdi biz sıranın başında bir önceki sırada 4 tane zincirle yukarı çıkmıştık. 4 zincirin tam zincir boşluğuna buraya bir tane ve son sık iğnemizi 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine de son sık iğneyi buraya yaptım. Ve toplamda bu sırada sık iğne sayımız sıranın başından itibaren saydığım zaman 65 tane sık iğnemiz olmuş oldu. En son fıstığa battık. Onun zincirin arasına bir tane ve üçüncü zincirin içine son 65. sık iğnemizi oluşturmuş olduk. Şimdi tabanın son sırasını yapacağız. Burada kenarda 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce bu yaptığımız modelin tam tersini oluşturacağız. İpimi doladım. Biz bir önceki sırada ilk fıstığı yaptıktan sonra fıstığımızı kapatmamıştık. Daha sonra iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğun içine ikinci fıstığı yaptıktan sonra tüm ilmekleri iki fıstığı kapatmıştık. Bu defa şimdi ipimi doladım. Dibine itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın tam bu yaptığım modelin hizasındaki üstündeki boşluğa battım. İlk fıstığı buraya oluşturacağım. 1, 2 ve 3. Bu defa ikinci modeli yaparken ilk fıstığı kapatacağım.
Fıstığın arasından çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın ilk fıstığı oluşturduktan sonra fıstığı kapattım. Şimdi arada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. İpimi doladım. Şimdi bu yaptığım fıstığın dibinden itibaren tekrar fıstığımızı oluşturacağız. İlk birinci fıstığı buraya yapıyorum. 2 ve 3. Fıstığın arasından ilmeği çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. Bunu bekletiyorum. İpimi doladım. Şimdi yanına itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın tam buradaki bizim yaptığımız modelin tepesindeki boşluğa aynı hizaya denk geliyor. İlk fıstığı, ikinci fıstığı buraya yapacağım. 1, 2 ve 3. İkinci fıstığın arasından ilmekleri çıkarttım. 2 tanesini önce tığda bekletmiştim. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir çıkarttım. Şimdi arada tekrar 2 tane zincir. Şimdi, ilk fıstığı, bakın son yaptığımız fıstığın dibini oluşturuyoruz. 1, 2 ve 3. Fıstığın arasından ipimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. Bunu bekletiyorum. Şimdi yandan itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın bu bir önceki yaptığımız modelin aynı tepesindeki boşluğa, ona karşılık gelen boşluğa batıp bunun tam tersi şekilde bu modelin tepesindeki boşluğa tekrar modelimizi oluşturuyoruz. 1, 2 ve 3. Fıstığın arasından çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir ördüm. Tekrar 2 tane zincir. İlk önce buradaki fıstığın dibini oluşturuyorum. Fıstığın arasından çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. Bekletiyorum. 1, 2 ve 3. Bakın bir önceki modelin tam tepesindeki sık iğnenin içine battım. 1, 2 ve 3. Fıstığın arasından çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Tekrar 1 ve 2. 2 zincir çektim. Bu şekilde modelimiz aynı devam edecek. İlk fıstığı, bakın son yaptığımız fıstığın dibine yapıyoruz. Daha sonra 2 boşluk atlayıp 3. boşluk, yani bakın hep buradaki bizim bir önceki sırada yaptığımız modelin tepesindeki boşluğa tekrar bunun tam tersi şekilde tekrar modelimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde devam edelim. Sıralamamız bu şekilde devam edecek ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi en son burada son dibindeki boşluğa bir tane fıstık yaptım. 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüsüne ikinci fıstığı yaptıktan sonra ikisini bir fıstıkların kapattım. Şimdi sıranın sonunda 1 ve 2 tane burada boşluğum kaldı. 2 tane zincir çektim. Şimdi ipimi doladım. Şimdi son yaptığım fıstığın dibine buraya bir tane fıstık oluşturacağım. 1, 2 ve 3. Fıstıkların arasından ipimi çıkarttım. Bakın tığımda 2 ilmek var. Şimdi burada kenar oluşturacağım. Tekrar burada ipimi doladım. Bakın sıranın sonunda 1-2 tane ilmeğimiz var. Son ikinci ilmeğin, kenardaki ilmeğin içine battım. Bakın tığımda 4 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Yani buraya trabzan yapacağız. Bir tane ikili trabzan yapacağız. O yüzden yarısını yaptım. 2 ilmeğin arasından ipimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın ilk önce ikisinin arasından çıkarttım. Daha sonra 3 ilmeğin arasından çıkartıp bakın bu şekilde hem fıstığımızı kapattık, aynı zamanda bir tane de kenar oluşturmak için ikili trabzan yapmış olduk. İkinci taban noktamızda bu şekilde yaptık. Yani tabanımızın bu kısmını oluşturduk. Şimdi duvar kısmına geçeceğiz. Onun için tabanın çevresine bir sıra sık iğne gideceğiz. Ondan sonra duvar kısmını öreceğiz. Duvar kısmını yapmak için yani ilk önce bir çerçeve yapacağız tabanımızın çevresine. O yüzden burada bir tane zincir çektim ve ipimi burada kopartacağım.
İpimi burada çıkarttım. Bu şekilde tabanı bitirmiş olduk. Tabanı bu yönde bitirdim. Şimdi tabanın diğer tarafını çevirdim. Kenarına biz burada sık iğne gideceğimiz için buradaki yaptığımız sık iğnelerin aynı yönde olması gerekiyor. Yani sık iğnelerin düz tarafı ve fıstıkların da ters tarafı bize bakmış olacak. Şimdi köşeden itibaren buradan başlangıcımı yapacağım. Ve tabanın 3-1 kenarına bakın başladığımız yere buraya sık iğne yapmayacağız. Kısa kenardan başlayıp uzun kenar ve tekrar kısa kenarda burada bitireceğiz. Burada alt taraftaki başladığımız yere sık iğne gitmeyeceğiz. Şimdi tam köşeden itibaren buradan başlayacağım. İpimi aldım. İlk burada ipimi kilit yaptım. Tam köşedeki sık iğne noktasına battım. İlmek çıkarttı. Bakın tığımda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın ilk burada sık iğne ile başlamış olduk. Şimdi buradaki trabzan boşluğuna geldim. Trabzan boşluğuna batıp buraya da 3 tane buraya sık iğne yapacağım. Şimdi boşluğa battım. 1 2 ve 3 tane buraya sık iğnemizi yaptık. Bakın şimdi buradaki bizim tekrar sık iğne boşluğumuz var. Kenardaki boşluğa buraya batacağım. Örerken de kısa ipimi tığın üzerine alıp içeride bırakacağım. Tekrar buraya bir tane. Şimdi tekrar trabzan boşluğuna geldim. Buraya trabzan boşluğuna 2 tane batacağım. 1 ve 2. Şimdi burada köşeye geldim. Bakın köşede fıstığın üzerinde bakın tam kenarda boşluk var. Şimdi burada dönüş yapacağım için aynı boşluğa 3 tane bu noktaya sık iğne yapacağım. Bakın son buradaki trabzan boşluğunu 2 tane yaptım. Şimdi köşedeki fıstığın üzerinde boşluğa da aynı noktaya 3 tane batacağım. 1 2 ve 3 tane bu noktaya sık iğne yaptım. Şimdi hemen bakın önünde 2 zincirlik boşluğumuz var. 2 zincirlik boşluğa batacağım. Köşeye 3 tane battıktan sonra 2 zincirlik boşluğa 1 ve 2. Bakın hep kısa iplerimi de içeride bırakacağım. 2 tane battım. Şimdi fıstığın tepesine geldim. Fıstığın tepesine buraya bir tane. Şimdi tekrar 2 zincirlik boşluğa geldim. Buraya 2 tane. Tekrar fıstığın tepesindeki boşluğa buraya bir tane. 2 zincirlik boşluğa 1 ve 2. Bakın şuradaki kenardaki sık iğnelerin sayısını da vermek istiyorum. İlk başladığımız sık iğneler birlikte 1 2 3 4 5 6 7 tane burada birer tane sık iğne yaptıktan sonra köşeye de aynı noktaya 3 tane battım. Yani buradaki kısa kenarda fıstığın üzerindeki yaptığımız 3 tane sık iğne ile birlikte toplamda burada 10 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Daha sonra boşluğa 2 tane modelin üzerine fıstığın üzerine bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane, fıstığın üzerine bir tane şekilde sıralamamız bu şekilde olacak. Ve tekrar bakın buradaki köşeye kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın burada en son 2 zincirlik boşluğa 2 tane battım. Şimdi köşeye geldim. Biz burada köşede fıstığın üzerine 3 tane aynı noktaya sık iğne yapmıştık. Yine aynı şekilde burada da aynısını yapacağız. Şimdi fıstığın tepesindeki buradaki boşluğa aynı noktaya 3 tane batacağım. 1 2 ve 3. Şimdi bakın trabzan yerine geldim. Trabzanın olduğu yere biz burada 2 tane batmıştık. Aynısını buraya da yapacağım. 1 ve 2. Şimdi buradaki boşluğa geldim. Sık iğnenin içine buraya bir tane. Şimdi alttaki buradaki trabzan boşluğuna geldim. Buraya da aynı noktaya 3 tane batacağım. 2 ve 3.
Bakın tekrar buradaki boşluğa da bir tane de bu noktaya yaptım. Aynı burada yaptığımız köşedeki işlemin aynısını bu tarafta aynısını yaptım. Şimdi sık iğne noktasını bitirdik. Çevresini yaptık. Dediğim gibi buradaki başladığımız yere sık iğne yapmıyoruz. Şimdi artık buradan 3 kenarı döne döne modelimizi oluşturacağız. Duvar kısmına çıkacağız. Duvar çıkmak için burada 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün diğer tarafını çevirdim. İpimi doladım. Şimdi ilk önce bu zincirin dibindeki ilk boşluğa bu nokta ilk fıstığımı oluşturacağım. 1, 2 ve 3. Fıstıkların arasından ipimi çıkarttım. Bakın tığımda 2 ilmek var. Bunu kapatmıyorum. Tekrar ipimi doladım. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğun içine buraya ikinci fıstığımı oluşturacağım. 1, 2 ve 3. İkinci fıstığın arasından ipimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir ördüm. Bakın ilk burada modelimizi oluşturmuş olduk. Tekrar arada 2 tane zincir, ipimi doladım. Şimdi son yaptığım fıstığın içine ilk birinci fıstığı oluşturacağım. 2 ve 3. Tığımda 2 ilmek var. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa buraya ikinci fıstığımı yapacağım. 2 ve 3. Tığda 3 ilmek var. Üçünü bir ördüm. Bakın bu şekilde ikinci modeli yaptım. Bakın hep tepedeki boşlukları sayıyorum. Her iki fıstık bir modeli oluşturduğu için bir ve ikinci modeli yaptım. Tekrar 1 ve 2. Şimdi son yaptığım fıstığın içine ilk birinci fıstığı yapacağım. Tığımda 2 ilmek var. Şimdi tekrar sayıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın tam fıstığın tepesindeki boşluk oluyor. Arada 2 tane sık iğne boşluğumuz kalmış olacak. Üçüncü boşluğa buraya ikinci fıstığı yapacağım. Tekrar 3 ilmeğin hepsine çıkarttım. 1, 2 ve 3. Üçüncü modeli yaptım. Tekrar 2 tane zincir. Şimdi son yaptığım fıstığa ilk birinci fıstığı yapacağım. Yan itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın üçüncü boşluk benim bir önceki tabanda yaptığımız modelin, bakın her iki fıstık bir tepeleri saydığımız için tam onun tepesindeki boşluk oluyor. Aynı onun karşısına denk gelen boşluğa modelimizi yapmış oluyoruz. Buraya ikinci fıstığı yapacağım. Hepsini bir kapattım. Bakın modelimiz bu şekilde ilerleyecek. 1 ve 2. En son yaptığım fıstığın içine ilk birincisini yapıyorum. Hepsini çıkartmıyorum. 2 tane tığımda ilmek kaldı. Yan itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın hep modelimiz bir önceki yaptığımız modelin tam tepesindeki boşluğa bu noktaya modelimizi yapmış oluyoruz. Yani bu ortaya falan denk gelmeyecek. O zaman model bozuluyor. Tam bunun tepesindeki boşluğa denk gelmesi gerekiyor. Şimdi ikinci fıstığı da buraya yaptım. Hepsini bir kapattım. Bakın bu şekilde modelimiz devam edecek. Aynı ilk önce son yaptığım fıstığın dibine ilk birincisini yapıyoruz. Daha sonra 2 boşluk atlayıp üçüncü, yani buradaki tepedeki boşluğa batıp ikinci fıstığı yapıyoruz ve ikisini bir kapatıyoruz. Sıralamamız bu şekilde olacak. Köşeye kadar gelelim. Buradaki köşe dönüşünü birlikte yapalım. Köşeye doğru geliyorum. Şimdi en son 2 zincir çektim. İlk önce son yaptığım fıstığın dibine birincisini yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. 1 ve 2 boşluk atladım ve üçüncü boşluk benim, bakın tam kenardaki fıstığın tepesindeki
boşluk oluyor. Buraya da ikinci fıstığı oluşturacağım. Hepsini topladım. Tekrar 2 zincir. Şimdi son yaptığım fıstığın dibine birincisini yapacağım. 1, 2 ve 3. 2 tane boşluk atladım ve 3. boşluğa tekrar fıstık yaptıktan sonra üçünü bir çıkarttım. 2 zincir. Tekrar son yaptığım fıstığa birincisini yaptım. Tığımda ilmek var. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa ikinci fıstığı yaptıktan sonra hepsini bir kapattım. Şimdi arada tekrar 2 zincir. Son yaptığım fıstığa tekrar birincisini yapıyorum. Bakın kenarda bizim 1, 2 ve 3. Buradaki ilk yaptığım sıranın başında çevresine bir sık iğne gitmiştik tabanın. Son bakın sık iğnemiz burası. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa da buraya ikinci fıstığı yaptım ve hepsini bir çıkarttım. Burada kenar yapacağız. Bir tane zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi son yaptığım sık iğnenin içine tekrar batıp buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ilk sırayı yaptık. Duvar kısmını. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bir üst sıra için bir sıra sık iğne gideceğiz. Bir zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. İlk önce zincirin dibindeki boşluğa ilk birincisini yaptım. Şimdi burada en son biz arada bir zincir çekip daha sonra kenar oluşturmak için bir tane ikili trabzan yapmıştık. Bir zincirlik boşluğa bir tane, fıstığın tepesindeki boşluğa buraya bir tane. Bakın 2 zincirlik boşluğa geldim. 2 zincirlik boşluğa 2 tane, fıstığın tepesine bir tane. 2 zincirlik boşluğa 2 tane, fıstığın tepesine bir tane şekilde bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son burada fıstığın tepesindeki boşluğa buraya bir tane. Biz modeli yaparken sıramızın başına 4 zincir çekmiştik. Aradaki boşluğa bir tane, 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine de buraya da son sık iğnemi yaptım. Yani fıstığın tepesine bir tane, zincir arasına bir tane ve üçüncü zincirin içine de bir tane sık iğne yaptım ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın çantamızın taban kısmı ve bir sıra çantamızın duvar kısmına bir sıra modelimizi oluşturduk. Şimdi bir sonraki ikinci model sırasını yapacağız. Şimdi ben burada kenarda biz bir önceki sırada sıraya başlarken 4 zincir çekmiştik. Bu sırada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi duvar kısmının ikinci sırasındayım. Şimdi aynı bakın bir önceki sırada yaptığımız hep tepeleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde modelimizi sayarken hep tepedeki noktaları sayıyoruz. Şimdi bu tepedeki boşluklara tekrar bunun karşısına yine modelimizi oluşturacağız. Tam tersi şekilde modelimizi oluşturacağız. Biz burada ilk sırayı yaparken başlarken ilk fıstığı yaptık, kapatmadık. Daha sonra 2 boşluk bırakıp üçüncüsünü ikinci fıstığı yaptıktan sonra 2 fıstığı kapatmıştık. Şimdi bu sırayı da yaparken tam tersi şekilde modelimizi başlayacağımız için ilk fıstığı yaptıktan sonra kapatıp ondan sonra modelimi oluşturacağım. 3 zincir çektim. Zincirin dibine itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Tam tepenin bakın buradaki modelin tam tepesindeki boşluğa buraya ilk fıstığı oluşturacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi fıstıkların
burada arasından ipimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın ilk sırayı başlarken ilk fıstığı yaptım ve direkt fıstığımı kapattım. Şimdi bundan sonra modelimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. 2 zincir çektim. Hemen buradaki yaptığım fıstığın dibinden itibaren ilk fıstığı oluşturacağım. 2 ve 3. İlk fıstığı yaptım. Bakın bu fıstığı kapatmıyorum. Tığımda 2 ilmek var. İpimi doladım. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluk. Bakın tam bizim buradaki alttaki yaptığımız modelin tepesindeki boşluğa tekrar modelimizi oluşturacağız. Tam buraya denk gelmesi gerekiyor. Şimdi ikinci fıstığı da bu noktaya yaptım. Bakın fıstıkların arasından çıkartıp tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir ördüm. Bakın modelimizi oluşturduk. Tekrar 2 zincir. İlk önce dibindeki boşluğa birinci fıstığı yapacağım. Fıstığın arasından ipimi çıkarttım. Bakın ilk fıstığı yaptıktan sonra fıstığı kapatmıyorum. 2 ilmeği bekletiyorum. Tekrar yana itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü nokta benim. Bakın alttaki modelin tam tepesindeki boşluğa denk gelmesi gerekiyor. İkinci fıstığı da bu noktaya yaptım. Bakın fıstıkların arasından ipimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde tekrar modelimi oluşturdum. 2 zincir. İlk önce fıstığın dibine batıyorum. Bunu kapatmıyorum. Sonra 2 tane boşluk atlayacağım ve üçüncü boşluk tam buradaki tepenin, model yaptığımız tepenin bu noktaya batıp ikinci fıstığı oluşturacağız ve üçünü bir çıkart. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Sıralamamız hep aynı olacak. Sadece sıra başında başlarken ilk fıstık yapıp ondan sonra kapatıp gerisine aynı şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Ve bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi burada en son bakın son tepeye burada 2 tane fıstık yaptım ve ikisini bir kapattım. Şimdi sıranın sonunda 2 tane burada sık iğnem var. Şimdi 2 tane arada zincir çektim ve son burada modeli yapacağım. Bir tane buraya fıstık oluşturacağım. Fıstığın arasından ipimi çıkarttım. Bakın tığımda 2 ilmek var. İpimi doladım. Şimdi kenar oluşturacağım. Son bakın bir boşluk atladım ve ikinci son kenardaki boşluğa buraya battım, ilmek çıkarttım. Tığımda bakın 4 tane ilmek var. Önce ikisini bir çıkartıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın kenar noktasını oluşturdum. Bir tane fıstık ve kenar oluşturmak için bir tane de ikili trabzan yapmış oldum. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Bir zincir çektim ve örgümün diğer tarafını, yani ters tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce zincirin dibindeki, yani fıstığın tepesindeki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 zincirlik boşluğa geldim. Buraya 2 tane. Fıstığın tepesine buraya bir tane. 2 zincirlik boşluğa buraya 2 tane. Fıstığın tepesine bu noktaya bir tane şekilde bir sıra sık iğnemizi yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son 2 zincirlik boşluğa 2 tane yaptım. Son sık iğnemizi bakın son fıstığın tepesindeki boşluğa bu noktayı yapacağım. Buradaki kenarda 3 zincir var. Zincirin tepesine yapmıyorum. En son sık iğnemizi buradaki yaptığımız fıstığın tepesinde bitirdim. Bu şekilde bu sıranın sık iğnesini yapmış olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bakın çantamızın duvar kısmının ikinci sırasını yaptık. Artık hep bu iki sıranın aynı tekrarını yapacağız. Şimdi buradaki birinci sırada yaptığımız aynı işlemi şu an aynı sıra yapacağım.
Ve daha sonra da buradaki ikinci sırayı yapacağım. Hep bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben yine başlangıcı bu noktada paylaşacağım. Kenarda burada 4 tane zincir çekiyorum. İlk sırada zincirimiz 4 tane olacak. 2, 3 ve 4. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Bakın şimdi ilk sırada 4 zincir çektikten sonra hemen zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk fıstığı oluşturacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi burada fıstığı kapatmıyorum. Tığda 2 ilmek var. Bunu bekletiyorum. İlk sırada fıstığı kapatmadan ikinci fıstığı oluşturuyoruz. Ondan sonra fıstığımızı kapatıyorduk. 1, 2 boşluk atladım ve 3. boşluk. Bakın tam bu yaptığımız modelin tepesindeki boşluğa denk gelmesi gerekiyor. Şimdi ikinci fıstığı oluşturacağım. Şimdi burada fıstıkların arasından ipimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın ilk sıranın başlangıcını bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arada 2 zincir çekip normal diğer sıralarda yaptığımız gibi modelimizi devam ettiriyoruz. 2 zincir çektim. İlk önce dibindeki boşluğa ilk fıstığı oluşturuyoruz. Ondan sonra bakın tığda 2 ilmek var. Bunu bekletiyorum. 2 tane boşluk atladım. 3. boşluk bizim bakın modelin tam tepesindeki boşluğa denk gelecek. Buraya da ikinci fıstığı yaptıktan sonra bakın tığda 3 ilmek var. Hepsini bir kapatıyorum. Bakın ilk sıramız bu şekilde. Hep sıranın başlangıcı ilk fıstığı yapıyoruz. Kapatmadan ikinci fıstığı yapıp ondan sonra kapatıyoruz. İlk sıranın başlangıcı bu şekilde olmuş olacak. Diğerleri de aynı. Modelimizi devam ettiriyoruz. Şimdi 2 zincir çektim. Tekrar fıstığın dibine buraya ilk önce birinci fıstığı oluşturuyorum. Daha sonra fıstığı kapatmadan 1 2 boşluk atladım. 3. boşluğa tam modelin tepesindeki boşluğa denk gelecek. Buraya da ikinci fıstığı oluşturup ve şimdi fıstığın içinden çıkarttım ve 3 ilmeği birlikte kapattım. Bakın hep modelimiz bu şekilde ilerleyecek. İlk önce son yaptığım fıstığın dibine birinci fıstığı yapıyoruz. Daha sonra 2 boşluk atlayıp 3. boşluğa tam modelin tepesindeki boşluğa denk gelecek. İkinci fıstığı yaptıktan sonra tığdaki 3 ilmeği hepsini bir çıkartıyoruz. Bu şekilde modelimizi devam ettirelim. Ve tekrar sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi en son burada 2 fıstığı kapattım. 2 tane zincir çektim. İlk önce fıstığın dibindeki boşluğa birincisini yapıyorum. Tığımda 2 ilmek var. Bunu beklettim. Tığın üzerine ipimi doladım. 1, 2 ve 3. Yani kenardaki son sık iğnenin içine de buraya ikinci fıstığı oluşturacağım. Bakın tığımda 3 tane burada ilmek var. 3'ünü tek seferde çıkarttım. Şimdi birinci sıraya bakıyorum. Biz burada tekrar bir kenar oluşturacağız. Son modeli yaptıktan sonra bir tane zincir çektim. İpimi doladım ve son yaptığım fıstığın dibine de bir tane bu noktaya ikili trabzan yaptım. Bakın sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Birinci sıranın aynısını yaptık. Şimdi 3. sırayı tamamladık. Şimdi bir sıra tekrar sık iğne sırasını yapacağız. Kenarda bir zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Bakın çantamızın ters yüzünü çevirdik. Sık iğnelerimizi ters yüzünden gidiyorduk. Burada zincirin dibindeki boşluğa ilk sık iğnemi yaptım. Burada biz bir zincir çekmiştik. Bir zincirlik boşluğa bir tane, fıstığın tepesine bir tane. Bakın şimdi arada 2 zincirimiz var. 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Burada fıstığın tepesine bir tane. Tekrar 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Fıstığın tepesine bir tane. Bu şekilde sıralamamız devam edecek. Sık iğnelerimizi yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Şimdi fıstığın tepesine bu noktaya bir tane. Biz sıranın başında başlarken 4 zincir çekmiştik. Bir tanesini zincir boşluğuna yapıyorum ve bir tanesinde 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine de
Son sık iğnemi bu noktaya yaptım. Aynı birinci sıranın bu şekilde aynısını yaptık. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. İkinci sıra buradaki model kısmının aynısını yapacağız. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Bir önceki sırada kenarda 4 tane zincir çekmiştik. Bu sırada 3 tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Bakın, ipimi doladım. Bakın tam buradaki ilk tepenin karşısına denk gelmesi gerekiyor. 1, 2 ve 3. Zincirin dibine itibaren boşluğumu sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluk. Bakın modelin tam tepesindeki boşluk oluyor. Buraya ilk fıstığımızı oluşturup kapatıp ondan sonra diğer sıralarda yaptığımız gibi modelin devamını sağlayacağız. Şimdi ilk fıstığı yapacağım. 1, 2 ve 3. İkinci sıraya başlarken ilk bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı bakın tığımda 2 ilmek var ve bu şekilde fıstığı kapattım. Şimdi ilk fıstığı yaptıktan sonra fıstığı kapattık. 2 zincir çektim. Artık normal bir şekilde modelimizi devam ettireceğiz. İkinci sıranın başında bu şekilde yapacağız. Birinci sıraya başlarken de ilk fıstığı yapıyoruz. Ardından fıstığı kapatmadan 2 boşluk bırakıp ikinci fıstığı yapıyoruz ve ikisini birlikte fıstıkların kapatıyoruz. Bu şekilde olacak. İkinci sırayı devam ettireceğim. Şimdi ilk önce 2 zincir çektim. Son yaptığım fıstığın dibine ilk birinci fıstığı oluşturacağım. Bakın kapatmıyorum. 2 tane tığımda bekletiyorum. 1, 2 ve 3. Bakın tam modelin tepesindeki boşluğa buraya da ikinci fıstığımızı oluşturacağız. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir kapattım. Modelimiz aynı şekilde ilerleyecek. 2 zincir çektim. İlk önce son yaptığım fıstığın dibine ilk birinci fıstığı oluşturuyorum. Fıstığı kapatmadan 2 boşluk bıraktım. Üçüncü boşluğa ikinci fıstığı yapacağım. Ve şimdi 2 fıstığın hepsini bir kapattım. Bu şekilde sıralamamız aynı şekilde ilerleyecek. Sıranın sonuna kadar gelelim. Bir de son noktayı paylaşacağım. Zaten çantamız hep aynı şekilde ilerliyor. Bu kısmı da birlikte yapalım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın 2 fıstığı kapattım. Sıranın sonunda 2 tane burada sık iğnem kaldı. Şimdi ikinci sıranın bakın aynısını yaptığımız için en son bakın bir tane fıstık yapıp bir de kenara bir tane ikili trabzan yapacağım. 2 zincir çektim. Şimdi son yaptığım fıstığın dibine bir tane buraya fıstık yaptım. Bakın tığda 2 ilmek var. Şimdi burada kenar oluşturacağım. Bir tane boşluk atlayıp son sık iğnenin içine de ikili trabzan yapacağım. İpimi doladım. Şimdi kenardaki sık iğnenin içine battım. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın hem bir tane fıstık yaptım ve bir tane de kenar oluşturmak için ikili trabzan yaptım. Bakın ikinci sıranın burada aynısını yaptık. Şimdi bir sıra tekrar burada sık iğne sırasını yapacağım. Bir zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Bakın şimdi burada fıstığın tepesine yani zincirin dibindeki boşluğa buraya bir tane 2 zincir var. 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Fıstığın tepesine bir tane 2 zincirlik boşluğa 2 tane trabzan fıstığın tepesine bir tane 2 zincirlik boşluğa 2 tane şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. En son 2 zincirlik boşluğa 2 tane yaptım. Şimdi son sık iğnemizi bakın fıstığın tepesindeki boşluğa buraya son sık iğnemi yaptım. Bakın zincire batmadım. En son bu noktada bitirdim. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda 4 tane zincir çekeceğim. 2, 3 ve 4. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi bakın biz hep aynı buradaki çantanın tabandan sonra duvar kısmını yaparken ilk 2 sıranın hep aynısını yapacağız. Şimdi ben bu şekilde iki defa anlatmış oldum. Bakın 2 sıranın tekrar aynısını bir kere daha yaptım. Şimdi tekrar modelimiz başa döndü. Yine birinci sıranın
aynısını yapacağız. Daha sonra ikinci sıranın aynısını yapacağız. Hep bu şekilde ilk iki sıranın aynı devamını yapacağız. 4 zincir çekip ilk önce zincirin dibindeki boşluğa ilk fıstığı yapıyoruz. Daha sonra fıstığı kapatmadan 2 boşluk atlayıp, yani buradaki üçüncü boşluğa ikinci fıstığı yapıp daha sonra 2 fıstığı kapatıyoruz. Tekrar 2 zincir çekip modelimizi anlattığım gibi devam ediyoruz. Bu şekilde ilk sırayı tamamlıyoruz. Tekrar bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bir üst sıra için kenarda bu defa 4 zincir yerine 3 zincir çekiyoruz. Ve bu defa zincirin dibindeki boşluğa değil, üçüncü boşluğa ilk fıstığı yapıyoruz ve ilk fıstığı yaptıktan sonra kapatıp 2 zincir çekiyoruz. Tekrar bu fıstığın dibine ilk fıstığı yapıyoruz. 2 boşluk atlayıp üçüncüsüne ikinci fıstığı yapıp bu 2 fıstığı kapatıyoruz. Bu iki sıranın aynı devamını yapalım. Bu şekilde çantamızı büyütelim. Ben burada kaç sıra ördüğümün bilgisini paylaşacağım. Şimdi çantanın tabanından sonra şöyle sıra sayısı vermek istiyorum. Bakın 2 sıra taban, duvar kısmı için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12, tam 12 sıra model yaptım. Burada aynı zamanda ölçü de vermek istiyorum. Çantamızın boyu tam 30,5 santim boyu var. Ben bu şekilde 12 sıra olacak şekilde parçamı tamamlayıp geliyorum. Çantanın ben duvar kısmını ördüm. Bakın şöyle göstermek istiyorum. İlk 2 sıra biz taban için oluşturduk. Daha sonra çantanın duvar kısmını örmeye başladık. Burada saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12, tam 12 sıra ördüm. 12. sıra modeli yaptıktan sonra bir sıra tekrar burada bir sıra sık iğnemize gittik. Bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi çantanın kulp kısmını yapacağız. Şimdi sırada çantanın kulpunu yapacağız. Burada ilk önce kulpu yapmak için tepedeki modelleri saymak istiyorum. Her bir tepe bakın bir modeli oluşturuyor. Yani 2 fıstık, bakın şu şekilde yukarı doğru 2 fıstık tepesi her bir tane model olarak sayacağım. Yalnız tam sıranın başındaki ve sıranın sonundaki modelimiz yarım burada sıranın sonunda var fıstığımız. Diğer bakın yarısı da sıranın başındaki yaptığım bir tane fıstık. Bunu daha sonra sıranın başında ve sıranın sonundaki fıstıkları bir tane sayacağım. Şimdi bu yarımı şu an saymayacağım. Yanına itibaren bakın her 2 fıstık tepesi, tepe noktaları burada model olarak sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve bakın yarısı burada, diğer yarısı da sıra başında olduğu için toplamda 27 tane modelim var. Şimdi ben bunu kulp için işaretleyici ile ayıracağım. Buradan saymak istiyorum. Bakın yarısını saymıyorum. Şimdi birinci tepe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11, tam 11. tepeye burada işaretleyici takacağım. Yarımla birlikte 11,5 model olmuş olacak. Şimdi ortada ben burada bakın işaretleyiciden sonra ortadaki kalan burada tepeyi saymak istiyorum. 1 2 3 4 tane burada tepe kalacak ve 5.'ye tekrar işaretleyici takacağım. Bakın ortada işaretleyici tak. 1 2 3 4 tane tepe kaldı. Aynı şekilde diğer tarafta da yine 11 tane burada model var. Yarısı da sıranın sonunda, yani buradaki gibi 11,5 model olmuş olacak. Şimdi artık burada kulp kısmını birlikte yapabiliriz. Çantanın kulpu için biz burada hiç ipimizi kopartmadan devam ediyoruz. 12. sıra modeli yaptıktan sonra bir sıra üzerine sık iğne gittik. Şimdi kulpu için burada işaretleyicilerle ayırmıştık. Hiç ipimizi kopartmadan burada kulp için eksiltme yapmaya başlayacağız. Aynı modelimizi devam ettireceğiz.
Burada hiçbir işlem yapmayacağım. Aynı şekilde kulp için modelimi devam ettirip bu aradaki işaretleyici taktığım yerden eksiltme yapmaya başlayacağım. Kenarlardan eksiltme yapmayacağız. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi biz bir önceki sırada 3 tane zincir çekmiştik. Şimdi bir sonraki sıra için 4 zincir çekeceğim. 2, 3 ve 4. Şimdi örgümün diğer tarafını çevirdim. Bakın hiç kenardan eksiltme yapmayacağım. Dümdüz çıkacağım. Sadece işaretleyici taktığım noktadan buradan biraz bir eksiltme yapacağız. 4 zincir çektim. İlk önce hemen zincirin bakın dibindeki ilk boşluktan itibaren modelimi yapmaya başlayacağım. Aynı diğer sıralarda buradaki yaptığımızın aynısını yapacağız. 1, 2 ve 3. Bakın burada ipimi çıkartmıyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. Şimdi 1, 2 tane atladım ve 3. boşluğa batıp tekrar buradan ikinci fıstığımı yaptıktan sonra tığda 3 ilmek var. Üçünü bir çıkarttım. Tekrar 2 zincir. Önce son yaptığım fıstığın dibine buraya batıp ilk fıstığı oluşturuyorum. Tığda 2 ilmek var. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa da ikinci fıstığı yaptıktan sonra tığda 3 ilmek var. Üçünü bir çıkarttım. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi burada tekrar modelimizi devam ettirelim ve işaretleyicinin olduğu noktaya kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın sıranın sonunda son buradaki fıstığı yaptım ve sıranın sonunda işaretleyici taktığım nokta ile birlikte 3 tane sık iğne boşluğum kaldı. Son burada tekrar modelim var. 1, 2 zincir çektim. İlk önce bakın son yaptığım fıstığın dibine bu noktaya ilk fıstığı oluşturacağız. Tığda 2 ilmek var. Bunu çıkartmıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın tam işaretleyicinin olduğu yer. 3. boşluğa buraya ikinci fıstığı oluşturacağım. Bakın fıstığın arasından ipimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Bakın burayı dikkat edelim. Şimdi kenar oluşturacağım aynı zamanda. Burada tığda 3 tane ilmeği bekletiyorum. İpimi tekrar tığın üzerine doladım. Şimdi son yaptığım yani işaretleyicinin olduğu yere fıstığın dibine battım. İlmek çıkarttım. Bakın ilmeği uzatıyorum. Önce 2 ilmeğin arasından ipimi çıkarttım. Ve tığımda 4 ilmek var. 4'ünün arasından bu şekilde ipimizi çıkartmış olduk. Bakın aynı zamanda son yaptığım fıstığın kenarına bir tane de ikili trabzan yapmış oldum. Bu şekilde hem kenar oluşturdum ve aynı zamanda sıramı da tamamlamış oldum. Bakın şimdi saymak istiyorum. Bakın 2 fıstık her tepeyi sayacağım için yukarı doğru 2 fıstık bir tepe oluşturuyor. Yani bir modeli oluşturacağı için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bizim burada 11 buçuk modelimiz vardı. Bir tane burada yarım modelimizi eksiltme yapmış olduk. Yarımını eksilttik. 11 tane model kalmış oldu. Şimdi bir üst sıra için tekrar bir üst sıra için bir tane zincir çektim. Şimdi model yaptıktan sonra bir sıra üzerine sık iğne gideceğim. Bir zincir çektim. Hemen buradaki fıstığın tepesindeki boşluğa ilk birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 zincirlik boşluğa geldim. Buraya 1 ve 2 tane sık iğne. Tekrar bakın fıstığın tepesindeki boşluğa geldim. Buraya bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane tekrar sık iğne yaptım. Fıstığın tepesine bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane şekilde ilerleyeceğim. Fıstıkların tepesine 2 zincirlik boşluğa 2 tane şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son burada fıstığın tepesine bir tane yaptım. Bir önceki sırada kenarda biz 4 tane zincir çekmiştik. 4 zincirin bakın zincir boşluğuna buraya bir tane ve 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine de
son buraya sık iğnemi yaptım. Aynı diğer sıralarda yaptığımızın aynısını yapmış olduk. Şimdi bu şekilde sık iğne sırasını tamamladım. Şimdi bir sonraki eksiltme sırasını yapacağım. Dediğim gibi kenarlardan düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Sadece işaretleyici yani orta noktadan eksiltme yapmaya başlayacağız. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bir üst sıra için 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi model sırasındayız. İpimi doladım. Şimdi diğer sıralarda yaptığımızın aynısını uygulayacağız. Dibine itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluk yani tam tepe noktası olacak. Buraya ilk fıstığı oluşturup daha sonra bu fıstığı kapattım. İlk sıramıza bu şekilde başlıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Şimdi ilk önce son yaptığım fıstığın dibine ilk birincisini oluşturacağım. Daha sonra bu fıstığı kapatmıyoruz. 2 tane ilmek kaldı. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa tekrar batıp buraya ikinci fıstığı oluşturduktan sonra tığda 3 ilmek kalıyor. Hepsini bir çıkartıyoruz. Tekrar bu şekilde ilerleyecek modelimiz diğer sıralarda yaptığımız gibi son yaptığım fıstığın dibine buraya ilk fıstığı oluşturacağım. Bunu kapatmıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa buraya ikinci fıstığı oluşturdum ve hepsini bir kapattım. Bu şekilde sıranın sonuna doğru gelelim. Tekrar burada bir eksiltme yapacağız. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada modelimi yaptıktan sonra sıranın sonunda 1, 2 ve 3 tane sık iğne boşluğu kaldı. Şimdi modelimi devam ettireceğim. Arada 2 tane zincir. Şimdi son yaptığım fıstığın dibine buraya ilk fıstığı oluşturacağım. Tığda 2 ilmek var. Bunu bekletiyorum. Şimdi sıranın sonundaki ipimi doladım. 1, 2 ve 3. Yani son boşluğun içine üçüncü son kenardaki boşluğa buraya tekrar bir fıstık oluşturacağım. Şimdi fıstığın arasına ipimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Onu bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi burada bir kenar oluşturacağım. Aynı burada yaptığımız gibi bir tane ikili trabzan yapacağız. Dibindeki boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Bakın tığımdaki ilk 2 ilmeği ördüm. Ve tığımda 4 tane ilmek var. 4'ünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde hem burada modelimizi oluşturduk. Aynı zamanda kenar noktasına da bir ikili trabzan yapmış olduk. Sıramı bu şekilde tamamladım. İkinci sırayı bitirdim. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Tekrar sık iğne sırasını oluşturacağım. Kenarda bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. İlk önce zincirin dibindeki fıstığın tepesine buraya bir tane sık iğne ile başladım. Şimdi 2 zincirlik boşluğa geldim. Buraya 2 tane fıstığın tepesine bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane, fıstığın tepesine bir tane şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son sık iğneyi 2 zincirlik boşluğa 2 tane yaptıktan sonra son sık iğnemizi bakın buradaki fıstığın tepesindeki boşluğa buraya son sık iğnemi yaptım. Aynı diğer sıralarda yaptığımızın aynısını yapmış olduk. Kenarda biz bir önceki sırada 3 tane zincir çekmiştik. Bu sırada 4 tane zincir çekeceğim. Burada 1, 2, 3 ve 4. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Burada ilk önce zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk fıstığı oluşturacağım. 2 ve 3. Şimdi bu fıstığı kapatmıyorum. 2 tane ilmekte tığda ilmek var ve 1, 2 ve 3. boşluğa buraya ikinci fıstığı oluşturacağım. Tığda 3 ilmek var. Üçünü bir
çıkarttım. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi tekrar burada modelimizi devam ettirelim. İlk önce dibindeki boşluğa, daha sonra 2 tane boşluk atlayıp 3. boşluğa 2 fıstık yaptıktan sonra 2 fıstık kapatıp modelimizi devam ettiriyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna doğru gelelim. Tekrar burada bir eksiltme yapacağız. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın sıranın sonunda tekrar en son burada fıstığın tepesindeki boşlukla birlikte 1, 2 ve 3 tane sık iğne boşluğum kalmış oldu. Şimdi devam ettiriyorum modelimi. 1 ve 2. 2 tane zincir çektim. İlk önce son yaptığım fıstığın dibine bu noktaya ilk fıstığı oluşturacağım. Tığda 2 ilmek var. Bunu bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi sayıyorum. 1, 2 ve 3. Yani son boşluğun içine buraya tekrar bir fıstık daha oluşturacağım. 2 ve 3. Bakın şimdi buradaki fıstığın arasından ipimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Şimdi burada arada bir tane zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi aynı son yaptığım fıstığın dibine buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Sıramı bu şekilde tamamladım ve eksiltme sırasının 3. son sırasında yapmış olduk. Şimdi çantanın askı kısmını yapacağız. Kenarda burada bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi burada askı yerini yapmak için bakın tepeleri sayacağım. 1, 2 ve 3. Üçüncü tepeye bu noktaya işaretleyici taktım. Şimdi burada bir zincir çektik kenarda. İlk önce zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yapmış oldum. Ortada bir zincir var. Buraya bir tane, fıstığın tepesine bir tane. 2 zincirlik boşluğa buraya 2 tane, fıstığın tepesine bir tane, 2 zincirlik boşluğa 1 ve 2. Şimdi burada son bakın işaretleyici taktım. Fıstığın tepesindeki boşluğa da son sık iğnemi de buraya yapacağım. Böylece burada toplamda saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tam 9 tane burada sık iğnemiz olmuş oldu. Kenarda burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce ipimi doladım. Zincirin dibindeki boşluğa buraya bir tane fıstık oluşturacağım. Fıstığı tam kapatmıyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. Bunu bekletiyorum. İpimi doladım. 1, 2 boşluk atladım ve 3. boşluğa buraya ikinci fıstığı oluşturacağım. Bakın tığda 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Tekrar arada 2 tane zincir. İlk önce son yaptığım fıstığın dibine batacağım. Buraya bir tane fıstık oluşturdum. Bunu kapatmıyorum. 2 tane tığımda var. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa da ikinci fıstığı oluşturdum. Tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Burada arada 2 tane zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi son yaptığım fıstığın dibine buraya bir tane fıstık oluşturacağım. Tığda 2 tane ilmek var. Bunu tığda bekletiyorum. İpimi doladım. Şimdi bir boşluk atladım. Bakın son kenardaki son sık iğnenin içine battım. İlmek çıkarttım. Bakın tığımda 4 tane ilmek var. İlk önce 2 ilmeğin arasından ipimi çıkartıyorum. Ve tığda 3 ilmek kaldı ve üçünü tek seferde çıkarttım. Askının bir üst sırası için bir sıra sık iğne gideceğiz. Bir zincir çektim.
ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 zincirlik boşluğa geldim. Buraya 2 tane, fıstığın tepesine 1 tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane ve fıstığın tepesine 1 tane şekilde bu sırayı da tamamladım. Toplamda 2, 4, 6 ve 7. 7 tane burada sık iğnemiz var. Şimdi kenarda 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tekrar örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce bakın zincirin dibindeki boşluğa ilk buraya fıstığı oluşturacağım. Tığda 2 tane ilmek var. Bunu tığımda bekletiyorum. İpimi doladım. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğun içine buraya ikinci fıstığı oluşturdum. Tığda 3 ilmek var. Üçünü bir kapattım. Arada burada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Şimdi ilk önce son yaptığım fıstığın dibine ilk fıstığı oluşturacağım. Tığda 2 ilmek var. Bunu bekletiyorum. İpimi doladım. 1, 2 ve 3. Yani kenardaki son boşluğun içine de buraya ikinci fıstığı oluşturdum. Fıstığın arasına ilmek çıkartıp tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. İpimi doladım. Şimdi son yaptığım fıstığın dibine buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Bir üst sırada tekrar sık iğne yapmaya başlayacağız. Bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. İlk önce zincirin dibindeki boşluğa bir tane, buradaki fıstığın tepesine bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane, tekrar fıstığın tepesine bir tane, 1 2 3 4 5 tane burada sık iğnemiz olmuş oldu. Bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda artık bundan sonra hep sıra başlarına 4 zincir çekeceğiz. 1 2 3 ve 4 zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. İşte bizim burada 5 tane sık iğnemiz var. Tam orta noktaya, yani zincirin dibine itibaren sayıyorum. 1 2 ve 3. Üçüncü boşluğa, orta noktaya modelimi oluşturacağım. İlk fıstığı bu noktaya yapacağız. 1 2 ve 3. Üçüncü boşluğa ilk fıstığı bu noktaya yapacağım. Fıstıkların arasından ipimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir çıkartıp ilk fıstığı yapıp kapattım. Şimdi arada 2 tane zincir çekeceğiz. İpimi doladım. Şimdi son buradaki yaptığım fıstığın dibine tekrar bir fıstık oluşturacağım. Bakın tığımda 2 tane ilmek var. İkisini bir çıkarttım. Bakın ikinci fıstığı da yapıp kapattım. Şimdi ipimi tekrar doladım. Bir boşluk atladım ve son boşluğun içine buraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Önce ikisinin arasından, daha sonra 2 ilmeğin arasından ipimi çıkarttım. Bakın bu şekilde bu sırayı da yaptık. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Tekrar sık iğne yapacağım. Bir zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce zincirin dibindeki boşluğa buraya bir tane, fıstığın tepesine bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane ve fıstığın tepesine bir tane ve burada bizim 4 tane zincirimiz var. 1 2 3 ve 4. Dördüncü zincirin içine de son buraya sık iğnemi yaptım. Saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Bir sonraki sıra için kenarda 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 ve 4. Örgümün diğer tarafını çevirdim. İpimi doladım. Bakın şimdi hemen zincirin dibindekine batmıyoruz. Bir yanındaki, yani fıstığın tepesindeki boşluk oluyor. 1 ve 2.
ikinci boşluğun içine buraya ilk fıstığı oluşturacağım. 1, 2 ve 3. İşte ilk fıstığın içinden ipimi çıkarttım. Bakın bu fıstığı kapatmıyorum. Tığda 2 tane ilmek var. Tekrar ipimi doladım. Şimdi diğer fıstığın tepesine batacağım. Arada 1-2 tane boşluk atlıyoruz ve 3. boşluk tam fıstığın tepesi oluyor. Buraya batıp ikinci fıstığı yapacağım. Fıstığın arasından ipimi çıkarttım. Bakın tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir kapattım. Bakın bu yaptığımız modelin tam tersi yönünde modelimizi oluşturduk. Arada bir tane zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi son, bakın yanında bir tane boşluk var. Son boşluğun içine de buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu sırayı da bu şekilde yapmış olduk. Bir üst sıra için bir zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi tekrar burada bir sıra sık iğne gideceğiz. İlk önce zincirin dibindeki boşluğa bir tane yaptım. Şimdi biz buraya bir tane zincir çekmiştik. Bir zincirlik boşluğa bir tane. Bakın şimdi iki fıstığın tepesinde bir tane boşluk var. Buraya bir tane. Biz kenarda 4 tane zincir çekmiştik. Zincirin boşluğuna bir tane ve son sık iğneyi de 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine de son sık iğnemi yapmış oldum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane burada sık iğne olmuş oldu. Biz burada 2 sıra eksiltme yaptıktan sonra bakın modelimizi teke düşürdük. Bir tane model yaptık. Yani 2 tane fıstık bir model oluşturduğu için şimdi tek modele kadar düşürdük. Şimdi bundan sonra buradaki 2 sıranın aynı tekrarını yapacağız. Kenarda 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün diğer tarafını çevirdim. İpimi doladım. Tam ortadaki boşluğa fıstığımızı oluşturacağız. Dibine itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa battım. Buraya ilk fıstığı oluşturacağım. 1, 2 ve 3. Fıstığı yaptım. Bakın 2 tane ilmek var. İkisini bir çıkarttım. Bakın ilk fıstığı yapıp kapattım. Şimdi ortada 2 tane zincir olacak. 1 ve 2. İşte tekrar aynı boşluğa ikinci fıstığı oluşturacağım. Şimdi bu yaptığım ikinci fıstığı da kapatacağım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir çıkarttım. Şimdi bakın burada kenarda bir tane trabzan yaptım. Aynısını oluşturacağız. Bir tane boşluk bıraktık ve son kenardaki boşluğun içine de buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın aynı birinci yaptım. Buradaki sıranın aynısını yapmış oldum. Şimdi buradaki gibi bir sıra sık iğne yapacağız ve daha sonra buradaki ikinci model sırasını oluşturacağız. Daha sonra hep bu iki sıranın aynısını oluşturacağız. Şimdi bir tane burada zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce zincirin dibindeki boşluğa buraya bir tane bakın fıstığın tepesindeki boşluğa buraya bir tane, 2 zincirlik boşluğa da 1 ve 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar fıstığın tepesine buraya bir tane, bakın bizim kenarda 4 tane zincirimiz vardı. 4. zincirin tepesine de bir tane yapacağım. En son fıstığın tepesine yaptım. Bir tane de 1, 2, 3 ve 4. zincirin tepesine de buraya da bir tane yaptım. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane burada sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Şimdi buradaki gibi ikinci model sırasını oluşturacağım. Kenarda 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün diğer tarafını çevirdim. İpimi doladım. Zincirin dibindeki boşluğu atlıyorum ve fıstığın tepesindeki boşluğa buraya ilk fıstığı oluşturacağım. Bu fıstığı kapatmayacağım. Tığda 2 ilmek var. Bunu bekletiyorum. İpimi doladım.
Bir, iki tane boşluk atladım ve üçüncü boşluk, yani tam fıstığın tepesindeki boşluğa da bu noktaya ikinci fıstığı yaptım. Şimdi tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde kapattım. Şimdi burada bir tane arada zincir çektim. İpimi doladım. Yanındaki, yani son boşluğa da bu noktaya bir tane ikili trabzan yaptım. Kenarda bir tane zincir, örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi tekrar sık iğne yapacağım. İlk önce zincirin dibindeki boşluğa bir tane, buraya bir zincir çekmiştik. Bir zincirlik boşluğa bir tane, fıstığın tepesine bir tane. Bakın 4 zincirlik boşluğumuz vardı. Buraya boşluğa bir tane ve bir tane de 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine de bir tane yaptım ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne oldu. Bir sırada 6 tane olacak. Diğer ikinci modeli yaparken tepesinde 5 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Tekrar 4 zincir çekip hep bu iki sıra modelin tekrar aynısını yapacağız. Ben burada diğer parçada kaç sıra gittiğimi paylaşacağım. Yaptığım diğer parçada kaç sıra gittiğimi paylaşmak istiyorum. Bakın ilk yaptığım, bizim burada 3 sıra eksiltme yaptık ve daha sonra bakın 2 sıra daha buradan modeli devam ettirdim. Daha sonra modelimiz teke düştü. Burada tek yaptığım modeller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tam 8 tane model yaptım ve en son model yaptıktan sonra üzerine sık iğne gitmedim ve birleştirmesini yaptım. Bu kısmı tekrar paylaşacağım. 8 tane bu şekilde ve 2 sıra daha, bakın burada 2 sıra daha ördüğümüz için toplamda buradan itibaren sayınca 10 sıra model yaptım. Aynı zamanda buranın da ölçüsünü vermek istiyorum. Tam orta kısımdan, bakın birleştirdiğim yerden buradan ölçüsünü paylaşacağım. Bakın şuradaki bizim ilk askı için yaptığımız noktaya kadar ölçtüğüm zaman bakın burası tam 26 santim. Burası yarısı 26 santim ve kulpun diğer yarısı da 26 santim olacağı için bizim kulpumuzun ölçüsü 52 santim olmuş olacak bitmiş hali. Burada daha uzun da yapabilirsiniz. Yani burada 8 sıra yerine 9 sıra da olabilir, 10 sıra da olabilir. Bu şekilde kol ölçünüze göre ayarlama yapabilirsiniz. Ben bu şekilde 52 santim olarak yapacağım. Şimdi burada 8 sırasını ben burada örüp tamamlayıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Toplamda bakın ilk eksiltme yaptığımız yerden itibaren saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tam toplamda 10 sıra ördüm. Tek modelleri saydığım zaman da 8 sıra oldu. Bu şekilde kulpumuzun yarısını tamamlamış olduk. Burada modeli yaptıktan sonra üzerine sık iğne gitmeyeceğim ve burada bitişi yapıyorum. Bir zincir çektim ve burada ipimi kopartacağım. Bu şekilde askımızın yarısını tamamlamış olduk. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Burayı da sizlerle paylaşacağım. Kulpumuzun diğer yarısını yapmak için yine burada fıstıkların düz tarafı bizim çantanın düz tarafı olacak. Sık iğnelerin ters tarafı, yani bize bakmış olacak. Şimdi tekrar parçamı düz bir şekilde koydum. Ve burada işaretleyici taktım. Tam orta noktadan itibaren, buradan itibaren başlayacağım. Eksiltmeleri başlayıp o şekilde kulpumuzu başlayacağız. Buradan iç taraftan eksiltme yapacağız ve kenar tarafından düz bir şekilde ilerleyecek. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere burada ipimi aldım. Bakın alttan birazcık ipimi fazla bırakıyorum. Daha sonra bu ipi içeriden gizleyeceğim. Şimdi işaretleyicinin olduğu yerden, biz bu kısmı işaretleyicilerle belirlemiştik. Şimdi buradan ipimi çıkarttım. Buraya toplamda 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Hemen burada fıstıklarımı oluşturmaya başlıyorum. İpimi doladım. Tekrar aynı boşluğa
buraya ilk fıstığı oluşturacağım. 1 2 ve 3. Bakın tığımda 2 tane ilmek kalacak. Bakın zincir çektiğim ilmek, tığda 2 tane ilmeğimiz var. Bunu kapatmıyorum. İpimi doladım. Şimdi bir sonraki 1 2 ve 3. Üçüncü boşluk, yani bizim buradaki modelin tepesindeki boşluğa buraya ikinci fıstığı oluşturacağım. Tığda 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde, yani buradaki yaptığımızın aynısını yapmış olduk. Burada 2 tane zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi modelimizi devam ettireceğiz. 2 zincir çektim. İlk önce son yaptığım fıstığın dibine buraya ilk fıstığı oluşturacağız. Tığda 2 ilmek var. Bunu tığda bekletiyorum. 1 2 boşluk, 3. boşluğa buraya tekrar ikinci fıstığı yaptıktan sonra 3 ilmeği hepsini bir kapattım. Bu şekilde tekrar 2 tane zincir modelimize devam ettirelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi burayı da aynı şekilde bitireceğiz. Şimdi arada bir tane zincir çekeceğiz ve aynı noktaya tekrar fıstığın dibine bir tane ikili trabzan yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Aynı diğer sıralarda yaptığımızın aynısını yapmış olduk. Şimdi bir üst sıra için sık iğne yapacağız. Bir tane zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. İlk önce zincirin dibindeki boşluğa buraya bir tane, bir zincirlik boşluğa bir tane, fıstığın tepesine bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane, tekrar fıstığın tepesine bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane şekilde sıranın sonuna doğru gelelim. Tekrar bu noktayı paylaşacağım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son burada 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Bakın son buradaki fıstığın tepesine de son buraya sık iğnemi yapmış oldum. Ben burada saydığım zaman ilk baştaki sık iğne ile birlikte en son fıstığın tepesine bir tane yaptık. Yani zincirin tepesine batmadım. 33 tane burada sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Tekrar eksiltme yapacağız kenarda. 3 tane burada zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. Örgümün diğer tarafını çevirdim. İpimi doladım. Bakın hemen dibindeki, yani zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk fıstığı oluşturacağım. 2 ve 3. Bakın bu yaptığım fıstığı kapatmıyorum. Zincirle ilmekle 2 tane olmuş oldu. Şimdi ipimi doladım. Şimdi bir sonraki, yani 1 2 ve 3. Üçüncü boşluk tam buradaki fıstığın tepesindeki boşluğa ikinci modelimi yapacağım. İkinci, yani fıstığımızı oluşturacağız. Bakın tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Şimdi aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi modelimizi devam ettireceğiz. 2 tane zincir. İlk önce fıstığın dibindeki boşluğa ilk fıstığımızı oluşturuyoruz. Fıstığı kapatmıyorum. 2 boşluk atladım ve 3. boşluğa tekrar ikinci fıstığı yaptıktan sonra tığdaki 3 ilmeğin hepsini bir kapattım. Diğer sıralarda yaptığımız gibi modelimizi devam ettiriyoruz. Ve aynı şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. 2 zincir çektim. Sıramın sonunda 2 tane boşluk var. Tekrar burada fıstığımı devam ettiriyorum. 2 tane ilmek var. Şimdi burada kapatmıyorum. İpimi doladım. Ve şimdi burada bizim bir boşluk atladım ve kenardaki boşluğa buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın 2 ilmeği çıkarttım. Tığda 3 ilmek var.
üçünü tek seferde çıkarttım. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi kenarda bir ikili trabzanla bitirmiş olduk. Kenarda burada bir tane zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi bir sıra tekrar sık iğne yapacağız. Bir zincirin dibindeki boşluğa bir tane, iki zincirlik boşluğa iki tane, fıstığın tepesine bir tane ilerleyelim ve sıranın sonuna doğru gelelim. Bu noktayı tekrar paylaşacağım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın en son sık iğneyi, bakın son modelin tepesindeki boşluğa buraya en son sık iğnemi yaptım. Yani zincirin tepesine batmıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Bir üst sıra için 3 tane kenardan zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3. Diğer tarafı çeviriyorum. Şimdi tekrar ilk fıstık yaparak başlayacağız. Hemen zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk fıstığı oluşturacağım. Şimdi bu yaptığım fıstığı kapatmıyorum. Tığda 2 tane ilmek var. Bunu tığda bekletiyorum. İpimi doladım. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa buraya ikinci fıstığı yapacağım. Tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde kapattım. Bakın kenar noktasını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi aynı şekilde modelimizi devam ettireceğiz. 2 zincir çektim. İlk önce son yaptığım fıstığın dibine ilkini oluşturacağım. Bu fıstığı kapatmıyorum. 2 tane tığımla bekletiyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa da ikinci fıstığı yaptım ve hepsini bir kapattım. Bakın bu şekilde modelimizi devam ettirelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. 2 zincirden sonra ilk fıstığı yaptım. Fıstığı kapatmadım. Şimdi son 1, 2 boşluk bıraktım ve kenardaki boşluğa buraya ikinci fıstığı yapıp kapatacağım. Tığda 3 ilmek var. Hepsini bir kapattım. Şimdi aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi bir zincir çektim ve aynı son yaptığım fıstığın dibine buraya bir tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Bir tane buraya zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Tekrar bir sıra sık iğne gideceğiz. Bir zincirin dibindeki boşluğa buraya bir tane, bir zincirlik boşluğa bir tane, fıstığın tepesine bir tane, iki zincirlik boşluğa iki tane, fıstığın tepesine bir tane şekilde tekrar sıranın sonuna doğru gelelim, burayı paylaşacağım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son fıstığın tepesine bir tane yaptım. Bakın kenarda bizim burada zincirimiz vardı. Şimdi zincirin boşluğuna buraya bir tane ve kenardaki zincirin tepesine de buraya da bir tane şekilde sık iğnemizi tamamlamış olduk. En son bakın burada diğer sıralarda yaptığımız gibi fıstığın tepesinde sık iğnemi bitirmedim. Ondan sonra zincir boşluğuna bir tane ve zincirin içine de bir tane şekilde sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi tekrar buradaki gibi bizim askı kısmını paylaşacağım. Buradaki gibi ilk sıranın aynısını yapacağız. Kenarda burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün diğer tarafını çevirdim. İpimi doladım. Bakın buradaki bizim ilk yaptığımız modelin tepesine kadar gelmem gerekiyor. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğun içine buraya ilk fıstığı yapacağım. Bakın ilk fıstığı yaptıktan sonra bu yaptığım fıstığı kapattım. Şimdi 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. İpimi doladım. Aynı boşluğa tekrar buraya fıstık oluşturacağım. Bakın tığda 2 ilmek var. Bunu kapatmıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. 1,
2 ve 3. Üçüncü boşluğa da bu noktaya ikinci fıstığı yapacağım. Şimdi bu yaptığımız iki fıstığın hepsini bir kapattım. 2 tane zincir, ipimi doladım. Bakın burada bizim şuradaki tepeye kadar gelmem lazım. Bakın işaretleyiciyi takacağım. Buradan saydığım zaman 1, 2 ve 3. Üçüncü tepeye kadar burada askımızı oluşturacağız. Şimdi devam ediyorum. 2 zincir çektim. İlk önce son yaptığım fıstığın dibine ilk fıstığı oluşturacağız. Tığda 2 ilmek var. Bunu kapatmıyorum. 1, 2 ve 3. Yani işaretleyicinin olduğu noktaya buraya ikinci fıstığı yapacağım. Şimdi bu yaptığım ikinci fıstığın arasından ipimi çıkarttım. Şimdi kenar oluşturmak için buraya dibine bir ikili trabzan yapacağım. İpimi tekrar doladım ve fıstığın dibine battım. İlmeğimi uzattım. Bakın ilk iki ilmeğin arasından ipimi çıkarttım. Tığda 4 tane ilmek var ve bunların hepsinin arasından ipimi çıkarttım. Bakın ilk sıramı buradaki gibi aynısını birebir yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirip bir sıra üzerine sık iğne gideceğiz. Şimdi ilk önce fıstığın tepesindeki boşluğa buraya bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane, fıstığın tepesine bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Bakın tek burada fıstığımız var. Fıstığın tepesine de buraya bir tane yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Bakın sayı vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne yapmış oldum. Bir üst sıra için kenarda 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3. Tekrar diğer tarafı çevirdim. Şimdi ilk önce hemen zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk fıstığı oluşturacağım. Şimdi bu yaptığım fıstığı kapatmıyorum. Tığda 2 ilmeği bekletiyorum. İpimi doladım. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa buraya ikinci fıstığı yapacağım. Şimdi tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Tekrar 2 tane zincir. İlk önce son yaptığım fıstığın dibine buraya ilk fıstığı oluşturuyorum. Tığda 2 ilmek var. Bunu bekletiyorum. Şimdi bir sonraki yani 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğun içine bu noktaya ikinci fıstığı yapacağım. Şimdi son yaptığım fıstığın arasından ipimi çıkarttım. Bakın şimdi buraya kenar oluşturacağız. İpimi doladım tekrar ve son yaptığım fıstığın dibine ikili trabzan yapacağım. İlk iki ilmeğin arasından ipimi çıkarttım. Tığda 4 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkartıp bakın bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi bir sıra sık iğne gideceğiz. Bir zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. İlk önce bakın fıstığın tepesindeki boşluğa buraya bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane, fıstığın tepesine bir tane, bakın sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak ve kenarda 3 tane zincir var. 3. zincirin içine de 5. sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Kenarda artık sıra başlarında 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün diğer tarafını çevirdim. İpimi doladım. Dibindeki boşluğa atlıyoruz. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğun içine buraya ilk fıstığı oluşturacağım. Şimdi bu yaptığım fıstığı kapatıyorum. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir çıkarttım. Şimdi arada 2 tane zincir çekeceğiz. 1 ve 2. İpimi doladım. Yine aynı yaptığım fıstığın dibine
ikinci fıstığı oluşturacağım. Bakın tığdaki ikinci yaptığım fıstığın arasından burada ilmeği çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın ikinci yaptığım fıstığı da kapattım. Şimdi ipimi doladım. 1 ve 2. Bakın kenardaki bizim ikinci sık iğnenin içine battım ve buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bir zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi sık iğne gideceğiz. Hemen dibindeki boşluğa bir tane, bakın fıstığın tepesindeki boşluğa buraya bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Bakın buradaki fıstığın tepesine bir tane sayıyorum. 1 2 3 4 5. Bu sırada 6 tane olacak ve bir tane de zincirin, yani 4. zincirin içine bir tane de buraya battım ve toplamda 6 tane burada sık iğnemiz olmuş oldu. Kenarda 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 ve 4. Tekrar diğer tarafı çevirdim. Şimdi ilk önce hemen zincirin dibindeki bir tane atlıyoruz ve ikinci boşluk, yani tam fıstığın tepesindeki boşluğa buraya ilk fıstığı oluşturacağım. Bunu kapatmıyorum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi yanındaki boşluğu sayıyorum. 1 2 ve 3. Üçüncü boşluğun içine de buraya tekrar ikinci fıstığı oluşturup, şimdi bu yaptığım iki fıstığı hepsini bir kapattım. Şimdi arada bir tane zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi yanındaki, yani kenardaki son boşluğa da buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bir sıra tekrar sık iğne yapacağız. Bir zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. İlk önce zincirin dibindeki boşluğa buraya bir tane, bir zincirlik boşluğa bir tane. Bakın burada bizim fıstığın tepesindeki boşluğa bir tane. Bakın burada 4 tane zincirimiz var. Bir tanesini boşluğa yapıyorum. Ve 1, 2 ve 3. Bir tanesinde 3. zincirin içine battım. Ve toplamda bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane burada sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi artık buradaki bizim yaptığımız iki modelin aynı tekrarını yapacağız. Bir üst sıra için 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk sıranın, bakın buradaki yaptığımız ilk sıranın aynısını oluşturacağım. İpimi doladım. Tam ortadaki noktaya burada modeli oluşturacağım. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa buraya ilk fıstığı yapacağız. Daha sonra bu fıstığı kapatıp ortada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2 ve bu dibindeki boşluğa buraya tekrar ikinci bir fıstık oluşturacağız. İşte bu fıstığı da kapatıp ve ipimi doladım. Bir boşluk atladım ve kenardaki boşluğa buraya bir tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çekip diğer tarafı çevireceğiz. Hemen dibindeki boşluğa bir tane, fıstığın tepesine bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane ve fıstığın tepesine bir tane ve en son burada 4 tane zincir var. Zincirin tepesine de bir tane, toplamda 2 4 6 tane burada sık iğne olmuş oldu. Bir üst sıra için kenarda 4 tane zincir. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi dibindeki boşluğu bir tanesini atladım ve ikinci boşluğa buraya ilk fıstığı oluşturacağız. Şimdi bu yaptığım fıstığı kapatmıyorum. Bakın şimdi ikinci buradaki modelin aynısını oluşturacağım. Fıstığı kapatmadım. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa bu noktaya ikinci fıstığı oluşturacağım.
Şimdi bu iki fıstığı kapatıyorum hepsine. Bir tane zincir çektim, ipimi doladım ve yanındaki son boşluğa da buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, öbür tarafı çevirdim. İlk önce zincirin dibindeki boşluğa bir tane, bir zincirlik boşluğa bir tane ve fıstığın tepesindeki boşluğa bir tane ve bizim burada 4 tane zincirimiz var. Bir tanesini zincir boşluğuna yapıyorum ve son sık iğnemizi de 3. zincirin içine bu şekilde yaptım ve toplamda 1 2 3 4 5 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Bakın hep buradaki bizim iki modelin aynı tekrarını oluşturacağız. Bu şekilde devam edelim. Toplamda burada modelimiz teke düştüğü için 8 tane model yapıp gelelim. Daha sonra bu iki askının birleştirmesini yapacağız. Sıramı tamamladım. 8 tane modeli yaptım ve 2 sırada başta yapmıştık. Toplamda 10 sıra oldu. Şimdi askıyı birleştireceğiz. Bizim burada yaptığımız askının yarısı buradan itibaren ölçtüğümüz zaman 26 santim burası. 26 santim de diğer taraf var. Toplamda 52 santim olmuş olacak. Aynı zamanda benim burada yaptığım kulpun eksiltme yaptığımız yerinde buranın ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın buradan itibaren şu şekilde ölçtüğüm zaman 17 santim sağdan ve soldan 17 santim askımızın burada ölçüsü, bir de orta boşluğun ölçüsünü vermek istiyorum. Burası da tam 9 santimde bu kısım var. Şimdi iki askıyı birleştireceğiz. Burada biz en son sık iğneye gitmemiştik. Şimdi direkt burada birleştirmesini yapacağım. Şu şekilde tuttum. Bakın askının düz tarafı bu şekilde. Şimdi tersinden birleştirme yapacağım için iki ucu şu şekilde birbirine tuttum. Şimdi buradan itibaren bakın tam kenardaki bizim zincir var. Zincirin tepesindeki boşluğa buraya battım. İlmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. İlk buraya sık iğne yapmış oldum. Şimdi bir zincirlik boşluk ve onun karşısındaki bakın hemen bir zincirlik boşluk var. Buraya battım. Tekrar buraya bir sık iğne. Şimdi burada bizim fıstığın tepesindeki boşluğa buraya batıp ve karşısındaki tekrar fıstığın tepesindeki boşluğa battım. Tekrar buraya bir sık iğne. Şimdi burada bizim kenarda 4 tane zincir var. Boşluğa battım ve buradaki ara boşluğa da buraya batıp tekrar sık iğne. Tam zincirin tepesindeki boşluğa batacağım ve askının diğer tam kenardaki trabzanın tepesine de buraya battım. Tekrar bu noktaya sık iğne. Bakın bu şekilde askımızı birleştirmiş olduk. Şimdi burada hiç ipimizi kopartmadan sık iğne yapmaya başlayacağım. Askıyı birleştirdiğim ilmek askının iç tarafında. Bu noktadan ipimi burada çıkarttığım için ilk burayı yapacağım. Şimdi buradan devam ediyorum. İlk önce burada bir tane zincir çektim. Hemen bakın şuradaki bizim ilk boşluğun içine buraya bir tane sık iğne. Şimdi trabzan boşluğuna geldim. Buraya 3 tane yapacağım. 1 2 bakın örerken de kısa ipimi içeride bırakıyorum ve 3. Burada sık iğne noktasına geldim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar trabzan boşluğuna geldim. Trabzan boşluğuna buraya 3 tane yapacağız. 1 2 ve 3. Tekrar sık iğnenin olduğu noktaya buraya bir tane. Trabzan boşluğuna geldim. Trabzan boşluğuna da 3 tane batacağım. 1 2 ve 3.
tekrar sık iğnenin olduğu noktaya bir tane de buraya. Trabzanların boşluğuna 3 tane, sık iğnenin olduğu yere de bir tane şekilde bu şekilde ilerleyelim. Tam bakın buradaki bizim askının ilk yaptığımız sıranın olduğu noktaya kadar gelelim. Askının birinci sırasına geldim. Şimdi buraya tekrar kenarda bizim trabzan vardı. 3 tane bu noktaya batacağım. 2 ve 3. Sık iğnenin olduğu yere de bir tane. Aynı diğer tarafta yaptığımızın aynısını aşağıya kadar, bakın burada bizim fıstıkların dibine kadar gelelim. Buradaki gibi trabzanların içine 3 tane, sık iğnenin olduğu yere bir tane şekilde bu noktaya kadar gelelim. Bakın kenardaki trabzanın içine 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi alt noktaya geldim. Tam fıstığın dibindeki boşluğa buraya bir tane. Bakın bir yanındaki sık iğnenin içine tekrar bir tane. Bu şekilde buradaki sık iğnelerin tepelerine birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim. Tekrar fıstığın dibine geldiğimiz zaman bir tane buraya. Daha sonra bakın fıstığın kenarında burada bizim zincirimiz var. Zincirin içine 3 tane sık iğnenin olduğu yere bir tane şekli ilerleyeceğiz. Buraya kadar gelelim. Tekrar bu noktayı paylaşacağım. Köşe noktasına geldim. Şimdi fıstığın dibindeki boşluğa buraya bir tane. Şimdi fıstığın kenarında bakın 3 zincirle yukarı çıktığımız burada bizim zincirimiz var. Zincirin içine 3 tane batacağım. 1 2 ve 3. Sık iğne yaptığımız sıramız var. Şimdi buraya da bir tane sık iğne. Şimdi tekrar fıstığın kenarında 3 zincirlik boşluğa buraya 3 tane. Sık iğnenin olduğu noktaya da bir tane. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Kenardaki boşluğa 3 tane. Sık iğnenin olduğu noktaya da bir tane. Bu şekilde boşluklara 3 1 3 1 şekilde ilerleyelim ve tam başladığımız noktaya kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son boşluğa da 3 tane burada sık iğne yaptım. Şimdi ipimi burada kopartıp birleştirmesini yapacağım. Şimdi burada ilk yaptığım sık iğnenin olduğu noktaya buraya batacağım. Şimdi bu kısa ipimi iç tarafa aldım. Şimdi son yaptığım burada sık iğnenin üstteki duran tek kanadına battım. Tekrar bu kısa ipi iç kısma aldım. Daha sonra bu kısa ipimi aralarda gizleyip fazlasını da kopartacağım. Bu şekilde kulpumuzun iç tarafının sık iğnesine gittim. Şimdi dış tarafın tekrar sık iğnesini yapacağız. Parçamızın dış tarafına sık iğne yapmak için bakın ilk önce biz burada askı kısmını yaparken burada modelin devamlılığı için ipi kopartmadan yaptığımız için bakın üst tarafta sık iğnemiz var. Diğer tarafta burada sık iğneyi gittikten sonra bakın 3. tepeye kadar sık iğne yapmıştık. Daha sonra geri dönüp askı kısmının buradaki modeli yapmaya başlamıştık. İster burada sık iğneyi sıranın sonuna kadar gelip buraya kadar geldikten sonra ipinizi kopartıp ve buradan 3. tepeden yani 1 2 ve 3. tepeden itibaren burada model yapmaya başlayabilirsiniz. Buradan devam edebilirsiniz. Ben burada ipi kopartmadığım için 3. tepeye kadar sık iğne yapmıştım. Geri dönüp burada ilk sırayı yapmıştık. İsterseniz dediğim gibi burada ipinizi kopartmadan sık iğneyi sıranın sonuna kadar kenara kadar gelip sık iğneyi tamamladıktan sonra ipinizi kopartıp tam 3. tepeden itibaren buradan modelinizi devam ettirebilirsiniz. Ben burada ipi kopartmadığım için şimdi buranın diğer tarafla aynı olması için çevresine de sık iğne gideceğiz. Burada hiçbir farkı yok. Buradan itibaren sık iğne yapmaya başlayacağım. Kenara kadar geleceğim ve daha sonra geri dönüp tekrar çevresine parçanın etrafına sık iğne gideceğiz. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım.
Burada sık iğne yapmamız için parçanın ters tarafını çevireceğim. Bakın tam tersini çevirdim. Biz burada sık iğnenin düz tarafı terste olduğu için bakın kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın burada 3. tepeye kadar sık iğne yapmıştık. Tam 3. tepeye burada tığımı battım. Alttan biraz ip bırakıyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bakın ilmeğin arasından burada ipimi sabitledim. Şimdi 2 zincirlik burada boşluk var. 2 zincirlik boşluğa 1 ve 2. Bakın kısa ipi de örerken içeride bırakıyorum. Şimdi burada fıstığın tam tepesine geldim. Buraya bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Tam köşeye kadar sık iğnelerimizi yapalım. Tam köşeye geldim. Burada 4 tane zincir var. İlk önce en son burada fıstıkların tepesine bir tane yaptım. Zincir boşluğuna buraya bir tane ve bir tane de 3. zincirin içine bu noktaya sık iğne yapmış oldum. Şimdi geriye döneceğim. Burada bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Bakın şimdi bizim burada iki tarafında aynısını yapmış olduk. Şimdi artık çevresine burada sık iğne gideceğiz. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa, ilk boşluğa buraya sık iğne yaptım. Bir yanındaki boşluk. Bu şekilde birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Tam köşeye kadar gelelim. Tam köşeye geldim. Bakın tam fıstığın dibindeki noktaya, fıstığın dibindeki boşluğa buraya bir tane yaptım. Şimdi yukarı doğru burada sık iğne yapmaya başlayacağız. Şimdi burada kenardaki zincirin içine 3 tane batacağım. 1 2 ve 3. Şimdi burada sık iğne noktasına buraya bir tane, tekrar kenardaki zincirin içine 3 tane, 2 ve 3. Tekrar sık iğnenin olduğu noktaya bir tane. Bakın bu şekilde ipimizi kopartmadan devamlılık sağladık. Çevresine bu şekilde sık iğne yapmaya devam edeceğim. Boşluklara bakın, buradaki zincirli boşluklara 3 tane, sık iğnenin olduğu yere bir tane. 3 1 3 bir şekilde ilerleyelim. Buradaki 3, bakın buradaki bizim birleştirdiğimiz noktaya da bir tane batacağız. Daha sonra 3 1 3 bir şekilde ilerleyelim. Tam buradaki bizim diğer askının dip noktasına kadar gelelim. Tam buradan köşeye geldim. Aynı burada yaptığımız gibi diğer tarafa da birer tane sık iğne yapacağım. Tam fıstığın dibine yaptım. Bir yanındaki boşluk, bu şekilde birer tane sık iğnelerin tepesine batıp tam köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Tam en son köşedeki sık iğnenin içine buraya 3 tane batacağım. 1 2 ve 3. Tam en son köşedeki sık iğnenin içine 3 tane battım. Şimdi bu şekilde dönüş yapmış olduk. Şimdi aşağı doğru tekrar devam edeceğim. Şimdi boşluğa geldim. Buraya boşluğa tekrar 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Sık iğnenin olduğu yere buraya bir tane. Tekrar trabzanlı boşluğa geldim. Buraya 3 tane, 2 ve 3. Sık iğnenin olduğu yere bir tane. Tekrar trabzanlı boşluğa buraya 3 tane. Sık iğnenin olduğu yere de bir tane. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 3 1 3 bir şekilde tam çantanın taban kısmına kadar gelelim. Tam çantanın taban kısmına kadar burada 3 1 3 bir şekilde sık iğnemizi yaptık. Bakın tam taban kısmına geldim. 2 sıra model yapmıştık. Çevresine sık iğne gittiğimiz nokta. Şimdi tam tabanın, bakın başladığımız yere gelmiş oldum.
Şimdi buradan birer tane tekrar sık iğne yapacağım. Tam çevresine sık iğne yaptığımız yere buraya bir tane. Şimdi burada bizim bir sıra taban için başladığımız sık iğne noktamız var. Şimdi bunların da tepelerine birer tane batacağım. Her sık iğne boşluğuna birer tane batacağız. Bir yanındaki boşluk, bu şekilde birer tane sık iğne yapacağız. Başladığımız nokta olduğu için birazcık sık iğnelerimiz daha küçük. İsterseniz burada ince bir tığla da sık iğnelerinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde tabanın diğer tarafına kadar köşeye geldikten sonra kenarda tekrar burada bir tane sık iğnemiz var. Buraya batacağız. Daha sonra bakın kenardaki bizim trabzan boşluklarımız var. Yine diğer tarafta yaptığımız gibi 3 tane sık iğne, sık iğnelerin olduğu yere bir tane, boşluklara 3 tane, sık iğnenin olduğu yere bir tane, 3 1 3 bir şekilde kenardaki boşluklara devam ettirelim. Sık iğnemizi yapalım. Başladığımız noktaya kadar buraya kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın en son boşluğum kaldı. Buraya da 3 tane batacağım. 1 2 ve 3. Biz diğer köşe noktasına 3 tane sık iğne yapmıştık. İlk başlarken de bir tane yaptığımız için şimdi üstteki bakın boşluğun içine buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Birleştirme yaptığımız yerle birlikte toplamda 1 2 3 tane olmuş olacak. Şimdi burada ipimi kopartacağım. İpimi burada çıkarttım. Şimdi ilk yaptığım buradaki sık iğnenin içine batacağım. Şimdi bu kısa ipi iç tarafa aldım. Şimdi son yaptığım buradaki sık iğnenin de üstteki duran tek kanadına batacağız ve tekrar bu ipi iç kısmı almış oldum. Bakın birleştirmemi yaptım. Şimdi buradaki birleştirdiğim nokta 2 ve ilk yaptığım sık iğne 3 tane köşede sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi bu ipi çantanın iç kısmında aralarda yürütüp gizleyelim. Bu şekilde parçamızı tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde parçamızı bitirmiş olduk. Kısa ipleri ben daha sonra iç tarafta gizleyeceğim. Taban kısmında göstermek istiyorum. Bu şekilde parçanın yarısını bitirdik. Aynı diğer parçayı da birebir aynı bu yaptığım parçadaki gibi aynısını yapacağız. İkinci parçamızı da bitirip tamamlayacağız. Aynı sık iğnemizi de buradaki iki askıyı yaptığımız gibi ilk önce parçanın kulpun iç tarafına sık iğne yapacağız. Daha sonra buradaki anlattığım gibi aynı şekilde sık iğnemizi gideceğiz. İkinci parçayı da tamamlayalım. Daha sonra iki parçanın birleştirmesini sizlerle paylaşacağım. Şimdi sırada çantamızın parçalarını birleştireceğiz. Birleştirme yapmadan önce parçanın ters tarafını çevirip üzerine kalın bir bez koyduktan sonra hafif buharlı ütü yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben ütüledim. Burada ince bez kullanacaksanız onu çift kat yapıp üzerine bezi koyduktan sonra hafif buharlı ütü yapıp ondan sonra birleştirme yapacağız. Ben burada ütüleme yaptım. Aynı zamanda askı tarafını da ütüledim. Parçalarımızı ütüledikten sonra şimdi birleştirmesini paylaşacağım. Şimdi sırada parçalarımızın birleştirmesini yapacağız. Parçanın ben bir tanesini aldım. Herhangi birini alabilirsiniz, fark etmiyor. İkisini çünkü birebir aynısını ördük. Şimdi düz tarafı bakın bu şekilde parçamız. Bunun ters tarafını çevireceğim. Bakın diğer yönünü çevirdim. Fıstıkların ters tarafı bize bakacak şekilde koydum. Aynı zamanda bakın taban kısmı da üstte kalmış olacak. Diğer parçayı da alacağım. Bu defa diğer parçanın da düz tarafı bize bakmış olacak. Yani iki parçanın da ters tarafı
içte kalmış oldu. Şimdi bu şekilde iki parça üzerine denk getirdim. Şimdi ben burada sol kenardan itibaren birleştirme yapmaya başlayacağım. Aşağıya kadar ineceğim. Daha sonra taban ve tekrar sağ taraftaki kenara kadar birleştirmesini yapacağız. Ben burada tığla birleştirme yapacağım. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. İsterseniz burada dikerek de birleştirebilirsiniz. İğne yardımıyla birleştirme de yapabilirsiniz. Şimdi ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. Sol kenardan itibaren başlangıcımı yapacağım. Bakın bizim köşelerde aynı noktaya battığımız 3 tane sık iğnemiz vardı. 1, 2 ve 3. Aynı diğer parçanın da aynı şekilde köşede 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemiz var. Ben bunu şimdi birinci sık iğneden itibaren başlayacağım. Yani en üstteki sık iğneden itibaren birleştirme yapmaya başlayacağım. Şimdi onun için ipimi aldım. Alttan biraz ip bırakacağım. Daha sonra ipi içeride gizlemek için kullanacağız. Bu kısa ipi iki parçanın arasına aldım. Şimdi ilk önce bakın şu şekilde tutuyorum parçamızı. Şimdi üstteki parça ve arkadaki parça. Şimdi birinci sık iğneden bakın sadece burada birleştirme yaparken sık iğnenin iki kanadını birlikte almayacağım. Bunların içteki duran tek kanatlarına batacağım. Daha sonra bakın buradaki hep sık iğnenin içteki duran kanatlarına batacağım. Buradaki dıştaki kanatlara dokunmayacağız. Sadece içtekilere batacağız. Bu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz. Şimdi ipim benim iki parçanın arasına aldım. Şimdi arkadaki parçadan batmaya başlayacağım. İlk önce hangi parçadan başladıysanız daha sonra tekrar aynı parçadan başlamanız gerekiyor. İlk önce üstteki parçadan batmaya başladıysanız ilmek kaydırma yaparken tekrar üstteki parçadan başlamanız gerekiyor. Şimdi ben arkadaki parçadan başlayacağım. Tam birinci sık iğne, bakın sık iğnenin sadece içteki duran kanadına battım. Bakın bu şekilde üstten alta doğru tığımı battım. Şimdi diğer üstteki koyduğum parçanın da bakın birinci sık iğne burada. Onu da şu şekilde tam üstten alta doğru tığımı bu şekilde battım. Şimdi bu araya aldığım ipi bakın iki ilmeğin arasından çıkartacağım. Önce birisinden çıkarttım. Daha sonra diğer ilmekten çıkarttım. Bakın bu şekilde ilk başlangıcımızı yaptık. Şimdi ben ilk önce arkadaki parçadan başladığım için tekrar ilk önce arkadaki parçadan başlayacağım. Hemen bir yanındaki sık iğnenin bakın içte kalan, bakın üsttekine dokunmuyorum. İçte kalan kanadına battım ve diğer üstteki koyduğum sık iğnenin de bakın sadece içteki kanadına battım. Şimdi bu altta benim ipim altta arada kalmıştı. Şimdi bunu tığın üzerinden bir ilmek aldım. Şimdi bu iki ilmeğin arasından ipimi çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten bu şekilde kaydırdım. Şimdi parçayı kolay birleştirmek için bakın şu şekilde yapacağım. İki parçayı yan yana koydum. Bakın böyle yaparsanız daha kolay olur. Şimdi devam edelim. Yaptıkça daha iyi anlaşılır olacaktır. Şimdi bizim arkadaki parçamız bu tarafta. Üstteki koyduğum parça da bakın bu tarafta. Şimdi ben arkadan başladığım için ilk önce hemen bir yanındaki sık iğnenin bakın sadece içteki kanadına battım. Ve bu taraftaki üstteki parçanın da bakın içteki duran kanadına battım. Hep bir yanındaki aynı noktaya batmıyoruz. Burada sayılarımız hep aynı olduğu için birer defa batıyoruz. Aynı noktaya batmıyoruz. Şimdi battığım yerin bir yanındaki sık iğnenin içteki duran tek kanadına battım. Bakın bu şekilde tığımda bekletiyorum. Şimdi ipimiz altta durduğu için şimdi tığın üzerine bir ilmek aldım. Şimdi bu iki ilmeğin arasından ipimi çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Tekrar şimdi battığım yerin bir yanındaki
sık iğnenin içine batacağım. Hep ben arkadaki parçadan başladığım için ilk önce bu noktadan başlıyorum. Bir yanındaki sık iğnenin içteki duran tek kanadı ve buradaki battığım yerin bir yanındaki sık iğnenin içteki duran tek kanadına battım. Tığı da bu şekilde bekletiyorum. Bakın ipim hep alt tarafta duruyor. Buradan tığın üzerine bir ilmek aldım. Şimdi bu iki ilmeğin arasından ipimi çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Tekrar bakın ilk önce arkadaki parçadan başlıyorum. Bir yanındaki sık iğnenin içteki duran tek kanadı. Bakın tığda bunu bekletiyorum. Şimdi battığım yerin diğer parçadaki bir yanındaki sık iğnenin içteki duran tek kanadına battım. Bakın tığda bu şekilde 3 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi ipimiz hep altta kaldığı için tığın üzerine bir ilmek aldım. Şimdi bu iki ilmeğin arasından ipimi çıkarttım ve tığdaki ilmekten kaydırdım. Hafif burada ilmeğimi esnetiyorum. Şimdi bir yanındaki arkadaki parçadan başlıyorum ilk önce. Sık iğnenin içteki duran kanadı ve bu tarafta üstteki koyduğumuz parçanın da bir yanındaki işte kalan kanadına battım. Bakın ilk önce bu iki ilmeğin arasından çıkartıyorum. İpim hep altta kalacak. Tığın üzerine bir ilmek aldım. Şimdi bunun ilk önce bunun ikisinin arasından çıkarttım. Daha sonra tığdaki ilmekten kaydırdım. Burada hafif ilmeğinizi esnetebilirsiniz. İlmek kaydırma yaptıktan sonra. Şimdi bir yanındaki boşluk. Hep arkadaki parçadan başlıyorum. Daha sonra üstteki parçanın bir yanındaki sık iğnenin içteki duran tek kanadına battım. İpim hep altta. Tığın üzerine ip aldım. İlk önce bunun ikisinin arasından çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bir yanındaki boşluğa geçtim. Daha sonra bu taraftaki sık iğnenin içine battım. İpim hep altta kalacak ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu şekilde devam edelim. Taban kısmına kadar birleştirmemizi yapalım. Tabana kadar birleştirme yaptım. Bakın şöyle göstermek istiyorum birleştirdiğim yeri. Burada iki parçada modelimiz sıralar aynı hizasında denk geldi. Burada dediğim gibi iki parça ilmeklerimiz aynı olduğu için birebir aynısı olduğu için parçalarımız aynı battığımız noktaya tekrar batmıyoruz. Birer defa batıyoruz. Bu şekilde tabana kadar birleştirme yaptım. Şimdi taban kısmında da aynı yan tarafı birleştirdiğim gibi aynı şekilde devam edeceğim. Farklı bir işlem uygulamayacağım. Birleştirirken kaldığım yerden devam ediyorum. Aynı şekilde birer defa batacağım. Şimdi bir yanındaki boşluğa battım. Bakın içteki duran kanadı ve battığım yerin diğer parçadaki bir yanındaki boşluğun içteki duran kanadına battım. Hep ipimiz bakın altta duracak. Şimdi bunların ikisinin arasından ipimi çıkartacağım. Ve tığdaki ilmekten kaydırdım. Bu şekilde devam edelim. Birer defa batıp ilmek kaydırma yapalım. Bakın tam bizim burada tabanın
çevresine sık iğne gittiğimiz nokta var. Tekrar buraya kadar gelelim. Tekrar buradan yukarı çıkışı tekrar paylaşacağım. Tabanın köşeye kadar geldim. Bakın tam tabanı iki model yaptıktan sonra çevresine sık iğne gitmiştik. Tam sık iğnenin noktasına geldim. Şimdi aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. Sırası gelen boşluklara tekrar ilmek kaydırmayla birleştirmemize devam ediyoruz. Bu şekilde devam edelim. Yan kısmı da birleştirelim. Yukarı kadar ben birleştirmemi tamamladım. Şimdi en son bakın birleştirdiğim yer bizim köşede 3 tane aynı noktaya battığımız sık iğnemiz vardı. Alttan sayınca 1, 2 ve 3. Üçüncü sık iğnenin içine en son buraya batıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi ben burada ipimi koparttım. Bir tane burada zincir çektim. İpimi çıkartıyorum. Şimdi bu kısa ipimi bakın çantanın iç kısmında aralarda yürütüp gizleyeceğim. Bu şekilde birleştirmesini de tamamlamış olduk. Şimdi sırada çantamızın çıt çıtını dikeceğiz. Ben burada koyu kahverengi yuvarlak mıknatıslı çıt çıt kullanacağım. Burada tek taraflı olan sadece bakın üst tarafta delikleri olan çıt çıtlar da var. Onu da kullanabilirsiniz. Sadece bu kısmı dikiliyor. Alt kısmı dikilmiyor. Benimki yuvarlak olduğu için kenarına ben bu şekilde sık iğne gittim. Daha böyle kolay dikebilmek için ve çantanın dış tarafında belli olmaması için bu şekilde yaptım. Şimdi diğer tekini de yapılışını paylaşacağım. Burada delikleri küçük olduğu için tığ numaramı küçültüyorum. 2 milimetrelik bir tığ kullanacağım. Şimdi burada ipimi aldım. Alttan birazcık ip bırakacağım. Şimdi buradaki delikten tığımı batıp buradan ip çıkarttım. Burada bir ilmek oluşturdum. Tekrar aynı boşluğa tekrar batıyorum. Kısa ipimi de tığın üzerine aldım. İkinci sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı noktaya bir kere daha batacağım. Ve üçüncü sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa batıp tekrar ipi tığın üzerine aldım. Buraya 3 veya 4 defa sık iğne yapabilirsiniz. 1 2 ve 3. Tekrar bir sonraki boşluk. Bir, iki, ve 3. Bu şekilde boşluklara üçer tane sık iğne yapıp sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son boşluğa 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada ipimi kopartacağım. En sonuncu boşluğa 4 kere battım. İpimi burada çıkarttım. Şimdi ilk yaptığım burada benim sık iğnenin içine şu şekilde battım. Kısa ipi arka tarafa aldım. Şimdi son yaptığım sık iğnenin de üstteki duran tek kanadına battım. Tekrar bu kısa ipi iç tarafa aldım. Bakın bu şekilde kenarına sık iğne gittik kolay dikebilmek için. Şimdi bu kısa ipimi bakın şu aralardan alacağım. Hatta burada bir tane düğüm attım. Kısa ipimizi aralarda yürütüp gizleyelim. Şimdi bunun dikilişini paylaşacağım. Çıt çıtın bir tanesini aldım tam çantanın orta kısmına
yerleştirdikten sonra sık iğne olduğu yerden ipimi biraz yürüttüm. Yine aynı ipiyle dikeceğim. Kenarlardan buradaki sık iğne yaptığımız yerden yuvarlak bir şekilde dikeceğiz. Buradan itibaren başladım. Şimdi bakın burada paylaşacağım. Burada modelin dış tarafına çıkardığımız zaman modelin dıştan dikerken ipimiz çok belli olmamasını sağlayacağız. Düz bir şekilde dikeceğim. Yani şu şekilde çapraz şekilde modelin çantanın dışta kötü bir görüntü olmaması için düz bir şekilde dikeceğim. Küçük adımlarla düz bir şekilde dikişimizi yapacağız. Şimdi bakın buradaki sık iğnenin içine iğnemi battım. Bakın dış taraftan belli olmayacak şekilde dikeceğiz. Bir yanındaki sık iğne ve çantanın dış tarafına iğnemi çıkarttım. Bu şekilde dikeceğim. Bakın burada sık iğnemiz var. Düz bir şekilde buraya battım. Diktiğim yerin bir yanındaki boşluğa tekrar battım. Bir sonraki boşluk, çantanın dış tarafına çıkarttım. Bu şekilde yuvarlak bir şekilde dikişi yapalım. En son başladığım yere geleceğim. Tekrar burada ipimizi sık iğnenin olduğu yerden aralardan yürütüp fazlasını ipimizi kopartacağız. Aynı şekilde tam bunun karşısına diğer çıt çıtımıza dikeceğiz. Bakın şu şekilde kapattıktan sonra buraya göre tam ortalayacağız ve çantanın ortasına bakın şu şekilde tekrar bu kısmı da dikeceğiz. Ben çıt çıtımı dikip geliyorum. Çantamızı tamamladık. Çantamız muhteşem bir çanta oldu. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çantanın buradaki diktiğim aparatları da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde çıt çıtımı diktim. Ve daha sonra çantayı büzmek için ara aparatımız var. Aynı koyu kahverengi. Burada ara aparat kenarlarına diktim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Tam bizim çantanın birleştirdiğimiz kenar noktasından bakın burada bizim ara aparatın delikleri var. Kenardaki sık iğnenin olduğu noktaya tam bu yan kısmı ortaladım ve aparatımı yine ipiyle diktim. Aynı şekilde diğer tarafı da çantanın birleştirdiğim yerin tam ortalayıp burada kenarlarından dikişimi yaptım. Bu şekilde. Çantamız iki türlü de kullanılabiliyor. Aynı zamanda ister çantayı büzdürüp bu şekilde kullanabilirsiniz ya da hiç büzdürmeden düz bir şekilde çıt çıt birlikte kullanılabilir. Bakın şöyle çantayı büzdürmek için burada ara aparatı takıp daha sonra en son burada çıt çıtı taktım. Gerçekten muhteşem bir çanta oldu. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım. Ve ne kadar ip kullandığımın bilgisini de vereceğim. Çantanın eni 41 santim ve yükseklik. İlk önce orta kısmın ölçüsünü paylaşacağım. Tabandan sonra ölçtüğüm zaman 30 santim. Burada iki sıra model tabanı kapsıyordu. Tabandan sonraki yer 30 santim. Bir de tabanla bir bütün halinde ölçtüğüm zaman bir de bu şekilde ölçüsünü paylaşacağım. Bakın burası da 36 santim. Bir de uzun olan yerin de ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Bakın burası da 37 santim, tabandan sonraki yerin uzun olan yer 37 santim. Bir de askının da ölçüsünü paylaşacağım. Bakın tam uzunluk 50 santim. Biz ilk burayı yaparken 52 santimli kenarına sık iğne gittiğimiz için 50 santime düşmüş oldu askının ölçüsü. Ben toplamda 300 gram burada Milano rafya ip kullandım. 100 gramlık iplerden 3 tane kullanmış oldum.
Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantalar Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.